Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İyisinizdir umarım ki. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi bir süre daha doğrudan size yönelik, önünüzü görmenizi sağlayacak, sizi hayatta motive edebilecek, belki var olan problemlerinize farklı bakış açılarından bakabilmenizi sağlayacak açılımlar yapmayı planlıyorum bir süre. Bunlardan biri yine bana gelen yorumlardan aslında aldığım cevaplara göre bir sentez diyebilirim. Hani birebir doğrudan tek bir konu başlığı gibi değil de birkaç kişi hangi konudan bahsetmiş, buna dair ne yapabiliriz? Bunun üzerinden aslında dizilim çalışıyorum, açılım çalışıyorum ve ona göre bir şey ortaya koyuyorum diyebilirim. Bu yine kendi oluşturduğum bir açılım. Dizilim aslında. Çünkü tabii ki de böyle açılımlar var ama içerideki sorular dediğim gibi biraz daha benim oluşturup bir araya getirdiğim sorular. Açılımımız, atalarınız size hangi sırrı ya da gerçeği söylemek isterdi? Bunun üzerine olacak. Konu başlığımız bu. Ne yapacağız? 4 adet sorumuz olacak bu açılımın içerisinde. İlki atalarınızın size mesajı. İletmek istedikleri bir rehberlik olabilir, bir mesaj olabilir, bahsetmek istedikleri bir enerji olabilir. Bakacağız, aldığımız karta göre yorumlayacağız. 2, burada gizli kalan gerçek nedir? Yani belki sizin aile geçmişinizde, soy geçmişinizde şifalanmamış bir konu, bir enerji, bir durum. Göreceğiz. 3. soru, bu enerji size nasıl yansıyor? Hayatınızda nasıl tezahür ediyor yani? Sizi sürekli böyle tekrar eden bir takım acaba döngüler mi yaşatıyor? Buna bakacağız. Ne tarz şeyler yaşatıyor? İşte kiminde ne görüyoruz mesela, işte parayla ilgili sıkıntılar, kiminde belki ilişkilerden yana bir türlü bir şeylerin rayına oturmaması gibi şeyleri düşünebilirsiniz. 4. sorumuz, son sorumuzsa bu sıra ya da bu gerçeğe ulaşabilmek için size ulaşması gereken rehberlik nedir? Tavsiye nedir? Yani aslında bir döngü varsa gerçekten bu döngüyü kırmak için ne yapabilirsiniz? Ya da size ulaştırmak istedikleri bir miras, bir armağan, bir hediye varsa burada, değil mi? İlla ki kötü bir şey olmak zorunda değil neticede. İyi bir şey de varsa bu mirası, yani bu iletilen şeyi, aslında mirastan kastımız manevi bir miras. Bunu onurlandırmak için ne yapabilirsiniz? Nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Bunun üzerine olacak. Şimdi desteleri hazırlayacağım. Benimle birlikte niyet alabilirsiniz destelerin hazırlanışı esnasında. Şöyle yapalım. Ama tabii ki her zamanki gibi sizden ne istiyorum? Açılıma başlamadan böyle rastgele bir deste seçmekten ziyade biraz böyle, hani deriz de, meditatif bir pozisyona geçmek. Bundan kasıt nedir? Bir rahatlayın, gözlerinizi kapatın, biraz böyle derin nefesler alıp verin, zihninizi arındırın. Zihniniz çok karışıkken açılım dinlemeyin. Yani en azından benim kanalımda o şekilde dinlemeyin. Baktınız çok yorgunsunuz, kafanız çok karışık ya da bugün zaten 50 tane açılım dinlediniz. Öyle olmaz arkadaşlar. Haftada bir dinlersiniz. Ne bileyim, haftada belki en fazla 1-2 açılım dinlersiniz ama öyle her gün de açılım dinlenmez açıkçası. O yüzden dediğim gibi en azından benim kanalımdaki videoları izlerken ben istiyorum ki zihniniz daha berrak ve temiz olsun, kafanız karışmasın. Şimdi dediğim gibi biraz nefes alıp verin bakalım bu süreçte. Rahatlayın. Hazırlamaya başlayalım. Tamam mı? Yine 2 deste yapmayı planlıyorum aslında. Görüntü neden bu şekilde oldu? Öncelikle videoyu izleyecek arkadaşlar için niyet alıyorum. Zamansızdır. Kanaldaki bütün açılımlar zamansız. Ben aksine belirtmediğim müddetçe tabii ki. Ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilir. O zamandan itibaren geçerli olarak düşünebilirsiniz. Bu videoyu izleyecek arkadaşlar için niyet alıyorum. 2 deste halinde hazırlamaya niyet ediyorum. Öncelikle 1. deste
Birinci desteği seçecek olanların atalarından onlara ulaşması gereken mesaj nedir? İkinci desteği seçecek olanların atalarından onlara ulaşması gereken mesaj nedir? 2 kart geldiği için ikisini de alacağım açıkçası. Geleni almamak olmaz zira. Birinci desteği seçenlerin atalarından alması gereken mesaj, tavsiye, rehberlik nedir? İkinci desteği seçenlerin alması gereken mesaj nedir? Birinci desteği seçenlerin atalarından alması gereken mesaj nedir? Sizde de böyle 2 tane geldi. İkinci desteği seçenlerin atalarından alması gereken mesaj nedir? Şimdi burası ilk kısmımız, tamam mı? İlk sorumuzdan birkaç kart almak istedim. Oracle kartları aldık. Henüz tarot kartı almadık. İlk soruda tarot kartı almayacağız. Geriye kalan özellikle ikinci ve üçüncü sorularda da ziyade tarot kartı almayı düşünüyorum. 2, 3 ve 4. soruları açılımlarınız esnasında alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar şimdilik sizin destelerinizi seçebilmeniz için. Çünkü bazılarınız hani desteleri görmeden seçemeyebiliyor. Bir de üzerlerine objeler koyalım. Taş koymak istiyorum bugün galiba. Evet, şöyle direkt gelenleri alacağım, doğru gelenleri. Birinci destemizde şöyle bir pembe kuvars, gül kuvars, roz kuvars. İkincisinde de şöyle bir ay taşı olacak. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şöyle bir bakın, dediğim gibi durdurun videoyu. Derin nefes alın, verin. Size ben yakın çekim halinde de göstereceğim. Acele etmenize gerek yok bu yüzden. Gözlerinizi kapatın. Kendi yüksek benliğinize seslenin. Atalarım bana neyi iletmek ister, neyi duymam gerekiyor, neyin açığa çıkması gerekiyor deyin. Sonra dediğim gibi yakın çekimde, daha böyle yavaş bir çekimde desteleri göreceksiniz. Sonrasında da zaman damgalarından kendi destenizi izleyebilirsiniz. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Birinci deste hoş geldiniz. Şimdi kartlarınıza bakalım. Atalarınız size hangi mesajı iletmek istiyorlar, ne söylemek istiyorlar? 32 numaralı İzolt'u görüyoruz. Goddess of Perseverance, yani aslında azmin tanrıçası diyebiliriz. Şöyle gösterelim. Çok sabırlı bir tanrıça figürü görüyoruz burada. Yani aslında bir sabır enerjisini görüyoruz. Koşulsuz sevgi temasını görüyoruz. Ve sabırla aslında istediğimiz şeyler için yolda olmaktan bahsediyor bize. Ve kendisini müzikal bir enstrüman çalarken, değil mi? Harp çalarken görüyoruz aslında. Haliyle belki bu desteği seçenlerin müziğe özel bir ilgisi ya da yeteneği olabilir. Şarkı bestelemek, güzel bir sesi olmak, şarkı söylemek ya da dediğim gibi bir müzik enstrümanı çalıyor olabilmek ya da belki hep çalmayı istemiş olmak olabilir. Neden olmasın? Devam edelim. Burada şu destemizden 2 adet kart gelmişti size. Taking Shelter ve Gates of Triumph'ı görüyoruz. Böyle başarının, zaferin kapıları, geçitleri ve böyle bir
Shelter bizim için barınak, yani barınacağımız yer. Barınaktan kasıt bu. Barınacağımız yer bulmakla ilgili. Saklanacağımız, kışı bakın burada geçireceğimiz, değil mi? Kış mevsimini görüyoruz. Bir ev var. Evin bacası tutuyor. Ev sıcak, ev güvenli ve biz burada bir gezginiz, yolcuyuz. Elimizde kandil, sıcak, güvenli bir yer bulmaya, bir shelter, yani işte o barınacağımız yeri bulmaya aslında çalışıyoruz. Kart diyor ki the answers are within, yani cevaplar içimizde aslında. Aradığın cevaba sahipsin. Bu görseli ben hep şeye benzetirim. Tarot'taki Ermiş kartına. Ermiş'te de dikkat ederseniz eğer kendisini bir kandille yol alırken görürüz. Kendi bilgeliğinden, yani kendi ışığından aslında güç alarak yürür. Herkesten uzaktadır, uzaklaşır, bir inzivadadır ve yalnız başına sadece o kendi ışığıyla, kandil o içindeki ışığı, bilgeliği anlatıyor aslında bize. Onunla yol alır. Burada da benzer bir konu ve tema aslında görüyoruz. Cevaplar zaten içinde diyor. Yani aslında belki de burada duyacağınız şeyler öyle hiç bilmediğiniz, aman wow işte ne duydum diyeceğiniz şeyler zaten belki de olmayabilir. Ve ikinci kartımız ne bizim? Başarıya, o zafere giden yol aslında. Zaten başarı hayatında böyle genişliyor, yol alıyor diyor bize. Başarı önümüzde açılıyor, belki de başarı kapılarından geçeceğiz. Biraz burada şey temasında görüyorum, hani kıştan yaza geçmek. Hani kış bizim için daha böyle verimsiz zamanları anlatır. Bütün doğa, bütün tabiat için öyledir aslında, değil mi? Bütün hayat uykuya geçer. Çiçekler, ağaçlar, hayvanlar, biz bile öyle değil mi? Evlerimize kapanırız. Ama yaz geldiğinde cıvıl cıvıl herkes daha dışarıdadır. Hayatla iç içedir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Haliyle belki de şu an hayatınızın kış mevsimindesiniz ve yaza kavuşacağınızı size belki de müjdeliyor. Hani belki şu an gerçekten işte karanlıkta hissediyorsunuz, kışta hissediyorsunuz, üşüyorsunuz, diyorsunuz ki kaynaklarım yetersiz. Belki burada mesela yine başarı konusunu gördüğümüz için özellikle iş hayatınız, kariyer hayatınız, belki iş arıyorsunuz ya da mevcut bir iş varsa orada daha iyi bir noktaya, daha iyi bir hiyerarşiye, statüye gelmek istiyorsunuz. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız belki oradan çok daha fazla para kazanmak istiyorsunuz. Ya da belki siz bir sanatçı olabilirsiniz. Benim çok fazla bu şekilde danışanım var mesela. O yüzden mutlaka izleyicilerim arasında da bence vardır. Bu mesaj doğrudan onlara mesela. Belki işte bu illaki tabii ki müzik olmak zorunda değil. Belki işte resim, belki işte oyunculuk, belki farklı bir şey. Bir şekilde dediğim gibi kendi alanınızda parlamak. Belki şu an verimsiz geçen bir dönem. Belki diyorsunuz ki ya ne oldu, kariyerim bitti mi benim, ya da işte başlamadan bittim, ya da tamam ben bir süredir mesela illa bu tarz bir şey olmasın. Diyelim ki işte online satış yapıyorsunuz, bir hesabınız, bir mağazanız var ama belki istediğiniz miktarda paralar kazanamıyorsunuz. Aslında ne diyor size? Hayır, şu an sen zaten içinde nasıl bir yol izlemen gerektiğini biliyorsun, merak etme, yaza da kavuşacaksın, başarıya da kavuşacaksın. Bu kapılardan geçerek ilerleyeceksin ve bakın kuru ağaçları arkada bırakacaksınız ve hayatın olduğu yere doğru gideceksiniz. Hali hayatınızda zaten başarı gelecek diyor. Ay çok güzel. Son kartımız İnanna. İnanna'yı bilir misiniz? İnanna çok meşhur tanrıça figürlerinden biri. Kendine inan diyerek gelmiş bize. İnanna'nın böyle yer altına inişi vardır. İnanna'nın. Çok meşhurdur. Hatta böyle bir açılım çeşidi de vardır, biliyor musunuz? İnanların o yer altına girişi. Aslında şöyle baktığımda azim, kendine inanmak, cevaplar içinde, başarı hayatında, hani ya sanki sabırlı ol, hani kalbindeki o gayeye, inandığın şeye, amaç edindiğin duruma kavuşacaksın diyor. Ay buradan bir sansür yer miyim acaba? YouTube'un şimdi sağ solu belli olmaz. Bir dakika, şu an fark ettim. Buraya kadar ben şey yapayım. Edit yaparım ama burada üzerine bir şey örteyim. YouTube'un hiç belli olmuyor arkadaşlar, sağı solu. Ummadığınız şeylerden maalesef ki yasaklayabiliyor, sizi kısıtlayabiliyor. O yüzden şöyle yapacağım. YouTube, burada hiçbir şey yok yani, kısıtlama sakın. O yüzden dediğim gibi ilk soruda özellikle hani atalarınızdan size o ulaşan mesaj, enerji, sanki pes etme
Merak etme, şu anda ne kadar karanlığı tecrübe ediyor olsan da başarılı olacaksın diyor. Özellikle belki mesela bu destede yakın zamanda işsiz kalan ya da hani burada çok böyle romantik konular üzerinden görmüyorum. Ha tamam, Isolt'un kendi hikayesinde bu vardır bu arada ama sanki biraz daha başarılı olmak. Tabii ki yine romantik hayatla da ilgili, işte başarı kazanmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, işte ne bileyim kendime göre bir insan bulmak istiyorum artık hayatımda diyorsanız tabii ki buraya da bir atıf görebiliriz. Ama ben burada biraz şeyi de görüyorum. Kendimizi tamamen aslında benliğimizi açabilmek, kendimize dürüst olabilmek, pes etmemek, mesela istediğimiz şey doğrultusunda hareket edebilmek. Ve biraz daha ben burada hani kendimiz için yaşama temasını da görüyorum açıkçası. Karakterlerimiz hep mesela yalnız yansıyor. Özellikle şu kart için kitapçığından doğrudan İnanla'nın size de mesajına bir bakalım. Türkçe zaten bu kartımızın kitapçığı ama İnanla'yı biraz şey gibi de düşünebilirsiniz. Yunan mitolojisinden Persephone. Biliyorsunuz aslında hep aynı hikaye farklı şekillerde anlatılıyor gibi bir durum var. Ama İnanla bizim karşımıza Sümerler'de çıkacak. Bu destenin maalesef kitapçığı çok kötü bir durumda. Dağıldı. Bazı kitaplar vardır ya, ne yaparsan yap dağılır. Oh. Tamam. Şimdi doğrudan size şurayı aktarmak istiyorum. Hayallerine ve yeteneklerine güven, kendinden şüphe duyma. Eski Sümerliler 3000 yılı aşkın bir süre boyunca İnanla'ya tapmışlardır. Onun ölüm ve yeniden doğuş yolculuğu Persefon ve İsa'dan binlerce yıl öncesine dayanır ve bu türde bilinen ilk efsanelerdendir. Toprak ana İnanla alt dünyanın 7 kapısından geçerek her bir kapıda kıyafetini çıkarmıştır. Bazıları bu kapıların 7 çakranın arınmasını temsil ettiğine inanır. İnanla öfkeli kız kardeşi Ereşkigal ile buluştuğunda bu onun hafızasını harekete geçirir, bir zamanlar unuttuğu kutsal rüyalarını hatırlar. İnanla kız kardeş tarafından öldürülür. Bu İnanla'nın kendi kendini sınırlayan tüm inançlarının sembolik olarak bırakılması ve dönüşümüdür. 3 gün sonra cennetin kraliçesi olarak hayata geri döner. İnanla'nın 8 köşeli yıldızı Venüs gezegeniyle bağlantılıdır. Ve yine hani dedik ya, İnanla işte Persephone'nin hani yeryüzüne çıkışıyla o baharın gelişi. Yine aslında dedim ya hani kış mevsiminden yaza, bahara gitmek, başarıya gitmek. Hala dediğim gibi bence şu an enerji olarak gerçekten hayatınızın belki de kışı dediğiniz, yapraklarınızı döktüğünüz, yaprak dökümünü belki de yaşadığınız bir süreçtesiniz. Belki çok yaprak dökümü de izliyor olabilirsiniz, bilmiyorum. O dizinin de enerjisinde zaten böyle bir şey var, böyle izlemeye başlayınca insan hayatında sanki bir şeyler yolunda gitmiyor, bilmiyorum. Haliyle dediğim gibi biraz hayatınızın gerçekten o yaprak dönemi sürecini yaşıyor olabilirsiniz ama hayır, pes etmemelisin. Çünkü merak etme, yaza erişeceksin ya da ilkbahara erişeceksin diyor aslında. En son ne zaman kendine hayal kurma izni verdin? Atalarınızdan size gelen akan mesaj bu. Ruhunun derinlerine gömdüğün, senin için değerli olan, gerçekleşmesini umduğun şeyler var mı? İçsel eleştirel sesin henüz büyüme şansı bulamadan özlemlerinin narin filizlerini eziyor mu? İnanla seni görmezden geldiğin ve reddettiğin hayallerine doğru bir şifa yolculuğuna çıkarıyor. İçinde parıldayan pek çok zenginlik var diye fısıldıyor inanla, anlayışlı bir gülümsemeyle. Kendinden şüphenin alt dünyasına benimle yolculuk et, değersiz veya aciz olduğunu söyleyen her inancı bırak. Hani hepsinden gerçekten kurtulup tamam, bir saniye, bu benim eleştirel sesim, ben bunun farkında olmalıyım ve tamamen önüme bakabilmeliyim, tamamen kendimi rahat bırakabilmeliyim, olduğum gibi burada hareket edebilmeli, dünyaya kendimi duyurabilmeliyim. İnanla burada sanki böyle dans ediyor gibi, fark ettiniz mi? Burada da Isolt'u biz harp çalarken görüyoruz. Ya müzik, dans bağlantısı çok fazla. Bu dediğim gibi mutlaka işte müzikle, dansla uğraşmak zorundasınız gibi değil. Müzik ve dans aslında hani sizin kendinize o ifade biçiminiz. Dışarıya yansıtma biçiminiz. Boğaz çakra ile doğrudan ilintili. 5. çakrayla. Haliyle biz kendi sesimizi de böyle hani bastırıyorsak, susuyorsak, konuşmuyorsak böyle zamanlarda da böyle gerçekten hani vardır ya klasik, yani
Kadınlar çok şükür bunu biliyorlar aslında. Yani gecenin bir yarısı gerçekten böyle odada kulaklığı takıp yani dans etmek, o şarkıyı dinlemek, kendini serbest bırakmak o iyi gelen şeylerden aslında. Bu yüzden iyi geliyor size. Bu yüzden iyi hissediyorsunuz. İçinizden geldiği gibi davranabiliyorsunuz çünkü. İçinde parıldayan pek çok zenginlik var diye fısıldıyor inanla, anlayışlı bir gülümsemeyle. Kendinden şüphenin alt dünyasına benimle yolculuk et. Değersiz veya aciz olduğunu söyleyen her inancı bırak. Bakın tekrar okudum. Bence bazılarınıza burası bir şey söylemek istedi. Yaratıcı arzularını bastırmak. Bakın yine yaratıcılık, sanatsal faaliyetler, yaratıcı faaliyetlerle uğraşmak. Tepende hiç değişmeyecek, gri bir bulut gibi kronik bir rahatsızlık olarak tezahür edebilir. Bunun nedeni Tanrıça ile yaptığın kutsal anlaşmanın bir parçası olarak ışığını paylaşma özleminin olmasıdır. Şu anda tutkuyla istediğin bir şey var fakat bu arzunu bastırıyorsun. Bunu daha fazla yapma. Bu güzel kutsal yaratımı inşa edebileceğine inan. Yani neyi üretmek istiyorsanız bu hayatta, neyi ortaya koymak istiyorsanız onu yapmanız gerektiğinden bahsediyor aslında. İlk mesajlarda neler varmış? Negatif veya kendini eleştirdiğin düşünceleri yeniden programlamak için iyileştirici olumlamaları kullan. Her gün hayallerine doğru eyleme geç. Bilinçli nefes ve kök çakra meditasyonu gibi topraklanma tekniklerini kullan. Şöyle de bir olumlama veriyor. Bunu yapabilirim. Hayallerimi gerçekleştirmeye değerim. Nefes çalışması ve kök çakra meditasyonu tavsiye edilen. Ama sadece meditasyon değil, biraz hani gerçekten mesela kök çakramızı nasıl harekete geçirebiliriz? Kök çakra çünkü hani bizim birinci çakramız arkadaşlar, temel çakramız. Hayata o bağlandığımız yer. Haliyle kök çakramızı sağlıklı çalıştıramazsak eğer bu dünyada zaten o köklenmekte ve bu dünyayı kendimizde ifade etmekte biz yine zorluk yaşarız. O yüzden nacizane buraya bir bakış atmanız gerekiyor. Şimdi biraz Isolt'tan da şöyle birebir okumayacağım İngilizce olduğu için size ama fark ettiğim anahtar kelimelerden yorumlara biraz ekleme belki yapabilirim. Bizim için farkındalıktan bahsediyor. Diyor ki kendi eforlarınla aslında hani kendi çabalarınla bugüne kadar kat ettiğin şeyler için böyle deriz ya dönüm noktası. Dönüm noktasının yaklaştığını söylüyor. Ama bu dönüm noktası dediğim gibi ben biraz şunu alıyorum. Siz şu an bu açılımı hangi mevsimde izliyorsanız buradan bir sonraki mevsim gibi düşünebilirsiniz, tamam mı? Bence hatta ama 2 mevsim sonrası. Çünkü burada kıştan yaza geçiş görüyoruz. Kıştan sonra ilkbahar gelir. Haliyle sanki o ilkbahardan sonra da yaz geliyor ya, 2 mevsim sonrası gibi geldi bu bana. 2 mevsim sonra. Yani ne zaman izliyorsanız belki 6-7 ay sonra gibi düşünebilirsiniz. Hani bir öngörü açılımı değil, süreci anlayabilmeniz için söylüyorum. Hani evet bir dönüm noktası yakın, sabret. Azmini kırma diyor ama yakın derken de kastettiği bir hafta sonrası değil, yani bunu anlatmaya çalışıyorum süreç olarak bahsettiğimden. Başka neyden bahsedebiliriz? Diyor ki gündüz vakti hani gayet gün ışığındayken bir takım böyle senkronizasyonlar, eş zamanlılıklar görebilirsin, semboller görebilirsin, işaretler görebilirsin. Bunlar da aslında sana, senin amacına dair hatırlatmalar olacak diyor. Ya da diyor yine aynı şekilde belki böyle gece vakti de bir takım rüyalar görebilirsin. Bunları da yabana atma demiş. Hatta bu gece vakti göreceğiniz rüyalarda belki hani kaybettiğiniz sevdiklerinizin, ki bizim burada konumuz neydi? Atalar. Ataların bize mesajıydı. Özellikle de hani kendi büyüklerinizden anne, baba kaybedildiyse, işte anneanneler, babaanneler, dedeler ya da onların öncesi. Ya da işte büyük teyzeleriniz, büyük halalarınız, amcalarınız, dayılarınız. Bunları yine belki rüyada görmek, bunlardan size rüyalarda bir takım mesajların getirilmesi yani pek de boşuna olmayabilirmiş gibi görünüyor. Ama zaten orada almanız gereken bir anlam varsa onu hissedersiniz. Hani öylesine görülen rüyalar değil tabii ki de burada kastedilen. Buna dikkat edin. Bunu unutmayın, olur mu? Öbür taraftan burada şundan bahsetmiş Isolt'un hani biraz yetenek kısmında.
Isolt'un burada bizim için hani böyle şifacı bir karakteri olduğu için özellikle böyle işte homeopati ya da işte böyle herbal, hani böyle bitkilerle uğraşılarak yapılan şeyler ya da işte böyle evde yapılır ya iyi hissetmek için bir takım böyle karışımlar. Belki bu konularda da yetenekli olduğunuzu, bu konularda ya da belki böyle işte eğitim almak istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız bunlara da yönelebileceğinizden bahsetmiş. Ve demiş ki önemli olan bizim için aslında azim, yine azime bağlanıyor konu. Önemli olan azim. Küçük bile olsa her gün ne kadar fazla aslında adım atarsan kendi istediğin o nihai hedefe doğru o kadar başarılı olursun diyor. Şimdi ilk etapta atalardan gelen mesaj bu. Şimdi gelelim biz ikinci sorumuza. Burada birinci desteği seçen arkadaşların, birinci desteği seçen arkadaşların, birinci desteği seçen arkadaşların atalarının onlara iletmek istediği gizli kalan gerçek nedir? Aile geçmişinde şifalanmamış bir konu olarak, bir enerji olarak birinci deste sahiplerinin aile geçmişinde, atalar geçmişinde gizli kalan gerçek ne olabilir? Değnek ası, kupa dokuzlusu, tılsım üçlüsü. Deste altında da 16 minare olarak gördüğünüz bir kule kartı. Sanki çok başarılı bir yapı burada yıkılmış, alt üst olmuş. Belki hatta bu ya ailecek ortak yapılan bir şey olabilir ya da bilmiyorum başka ortakları da içeren böyle başarılı bir sanki yapı geçmişte alt üst olmuş, yıkılmış gibi görünüyor. Belki önemli bir iflas öyküsü, belki önemli bir malın, mülkün kaybedilişi. Ki bakın burada da biz yine ne görüyoruz aslında, bu bir tarot destesi arkadaşlar. Sufi tarot destesini kullanıyorum merak edenler için. Şimdi burada bakın değnek asıyla shelter kartındaki o kandilin duruşlarına bakın. Tutuşlara bakın. İkisinde de sağ eliyle bir ışığı tutan kişi görüyoruz aslında. Değnek aslında evet bir sopa ama bakın bize burada bir aydınlığı getiriyor. Çünkü ateş elementi ışığı getiriyor ister istemez. İlhamı, yaratıcılığı, motivasyonu getiriyor. Buraya geliyorsunuz kupa dokuzlusu. Kupa dokuzlusuna biz ne görüyoruz? Kendi içinde kendinden geçmiş bir ne derler ona? Grup diyelim, bir topluluk görüyoruz diyelim. Biri ortada def çalıyor. Yine bakın müzikal bir enstrüman. Biri ortada def çalıyor. Diğerleri de orada hani huşudan, belli ki burada çünkü işte Allah Allah nidaları yükseliyor. Huşudan kendilerini kaybetmişler. Tılsım üçlüsüne geliyorsunuz. Bakın tılsım üçlüsünde de yine aslında kişilerin ortak bir şekilde, hatta farklı yaş gruplarından kişilerin ortak bir şekilde bir şey inşa etmeye çalıştığını görüyorsunuz. Tılsım üçlüsü zaten bize bunu anlatır. Burada atalarınızın size iletmek istediği, aile geçmişinde şifalanmamış, gizli kalan gerçek nedir? Birinci deste. Ne dedim ben? The Gambler, Loss, Risks. Kayıp, riskler. Kartımızın adı kumarbaz. Bu tabii ki şu demek değil. Birileri bir şeyleri kumarda kaybetmiş. Hayır, o değil burada kastedilen. Eğer böyle bildiğiniz bir hikaye varsa bu arada tabii ki bunu dahil edebilirsiniz ama dediğim gibi şimdi işin rengini anlatacağım. Şöyle hepsi iyi görünsün istiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar ya yamuk mu duruyor anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum, özür dilerim. Bu tripod çünkü bazen kafasına göre böyle başını alıp gidiyor. Tamam herhalde. Şimdi çok enteresan bir tablo ortaya çıktı. Ne var biliyor musunuz?
aile geçmişinizde artık bu ne kadar öncesiyse, yani yakın bir aile geçmişi olabilir. İlla şey gibi düşünmeyin, alt soy üst soy gibi düşünmeyin, yani böyle anne baba dede nene gibi düşünmeyin. Bu soy zincirine dahil işte teyzeler, halalar, amcalar, dayılar, belki büyük kuzenler, böyle büyük büyük kuzenler, bunun gibi de düşünebilirsiniz. Ama geçmiş tabii ki, atalardan gelecek yine. Buradaki aile hikayesinde bir kayıp var. Tamam, bu net zaten bir kayıp hikayesi geldi. Kule ve Gambler kartıyla da kayıp ve risk almayı görüyoruz. Ama bu şöyle bir şey gibi görünüyor. Çünkü sizin konunuzla da ilgili. Şimdi size hep ne dedi ilk mesajda? Aslında kalbinin sesini dinle, kendine inan, eleştiren sesi sustur, kendini ifade et, başarılı olacaksın. İşte şimdi yalnız kalmış olabilirsin ama merak etmiş, istediklerine ulaşacaksın dedi. Burada birisi, aile geçmişinizde birisi çok büyük bir risk almış geçmişte. Müthiş, büyük bir risk almış gibi görünüyor. Ve sanki bu riskin neticesinde de birisi bir şeylerini kaybetmiş. Nasıl olabilir? Belki gerçekten sadece maddi bir kayıp, tamam mı? Diyelim, büyük oynamak istedi. Belki burada gerçekten bir işte kumarda kaybetmek, ama bana pek öyle gibi gelmiyor açıkçası. Belki işini büyütmek istedi. İşte daha çok borca girdi. Daha çok belki borç aldı. Ve belki iflas etti. Ya da özellikle bakın, burada aşk hayatıyla ilgili çok muzdarip olanlar varsa şu olmuş olabilir mesela sizinkilerde. Aşkı için, sevdiği kişi için belki de kendi sosyal halkasını, özellikle belki de işte ailesini karşısına aldı. Belki onları kaybetti. Çünkü burada hani bir çöküş var ve bu çöküş sadece dediğim gibi bana çok maddi bir çöküş gibi de gelmedi. Belki inandığı bir hayal için, inandığı bir savunduğu bir dava için belki de hani toplumun desteğini kaybetti. Toplumdan kastım kendi sosyal çevresi. Ya da belki çok güvendi, birilerine çok güvendi. Ya belki seçtiği işte kişiye, belki işte evleneceği kişiye, belki aşık olduğu kişiye, belki iş yaptığı ortağına. Burada çünkü ortaklıklar, başka insanlarla ilgili konular çok fazla. Ve belki bunlara güvenip ihanete uğradı. Ve bir şeyleri kaybetti. Belki güvenini kaybetti. Belki işte elindekini, hani deriz de varını yoğunu kaybetti işte belki de. Haliyle belki de bu yüzden işte kendinize inanmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü aile geçmişinizde, atalar geçmişinizde birisi kendine inandığı için belki bugün bile ailenizde muzdarip olanlar olabilir. Ya da belki evet birisi bu şeyleri kaybetti ama sonra aile bir şekilde toparladı. Hayatına kaldığı yerden devam etti. Bir zarar görmedi. Yine de sanki özellikle de mesela bu örnek anlatıldıysa, bazen şimdi anlatılmıyor. Bilmiyorsunuz. Nereden bileceksiniz? Sormayınca insan bilemiyor açıkçası. Belki anlatıldı. O yüzden dediniz ki ya işte benim falanca işte büyük büyük bir teyzem varmış. İşte sevdiği insan için dedemleri işte karşısına almış. Sonra başına bunlar gelmiş. Aman ben onun gibi olmayayım. İşte ben mantık evliliği yapayım mesela. Aşk evliliği yaparsam işte üzülürüm, aldatılırım. Ya da işte büyük büyük bir işte amcanız, dayınız varmış. İnandığı şey için işte köyünden belki işte kalkmış gelmiş İstanbul'a, ailesiyle bağını koparmış. İstanbul'da kendine apayrı bir hayat kurmuş ama ailesini de kaybetmiş. Ailesi bir daha ondan hiç haber alamamış. Ve belki bu yüzden siz kendiniz için yola çıkmaktan korkuyorsunuz. İşte ya ailem bana arkasını dönerse ya da ya ben kendi istediğim şeyler için aileme arkamı dönersem, sevdiklerime arkamı dönersem, ya risk aldığım şeyler o riski almış olmama değmezse. Çünkü dediğim gibi ya burada cesaretle yapılan bir şey başlatıyor her şeyi. Değnek ası, asası budur. Cesaretle yaparsam yani şurası da tamamladı. Dedi ki risk almış. Risk almış burada. Ve belki bu çok bu arada dürtüsel aldığı bir karar bile olabilir.
Yani değnekler çünkü çok hızlı enerjilerdir. Dürtüsel, tutkuyu, ilhamı içeren ve kendi mutluluğu için işte belki de bir şeyleri kaybetti, bir şeylerden oldu. Ve belki bu yüzden siz hani hayatta en mutlu olduğunuz anlarda bile mesela aman bir şey olacak, bozulacak, kaybedeceğim korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü kupa dokuzusunda biz mutluyuzdur aslında. Yani bakın mutluluktan dediğim gibi kendilerinden geçmişler. Ama sanki her an o mutluluğu kaybetmekten korkuyorsunuz. Ama şunu da anlıyorum. O yıkılan, dağılan şey her neyse belki ya o aile zincirinde o şeyi yeniden inşa etme misyonunuz olabilir. Ya da buna rağmen mesela kendi yolunuzu çizmeniz gerekiyor olabilir. Yaha. O yüzden dediğim gibi burada biri küllerinden doğmuş ama küllerinden doğarken de bir yerleri kül etmiş gibi görünüyor. Kuleyle birlikte. Hani eve düşen yıldırım derler ya, gerçekten belki eve düşen yıldırım, belki o aileye, o eve bir yıldırım gibi belki işte biri girdi, biri dahil oldu. Şey oldu, çok enteresan oldu. Hani şurada demiştim ya, yaprak dökümü. Enteresan oldu. Hani yaprak dökümünde de olay biraz o ya. Aileye dışarıdan işte gelen etkiler, ailenin dışarıdan maruz kaldığı etkiler bir şekilde o ailenin sonunu mu getiriyor derler artık. O ailenin başına talihsiz şeyler getiriyor. Yani burada da bence biraz böyle olmuş. Mutlu olmak pahasına aceleyle sanki alınan kararlar orada bir şeye getirmiş gibi. Ve şunu anlıyorum, hani ataların söylediğinde tamam hani biz bu hatayı yaptık ama yani sen yapmak zorunda değilsin. Sen bizim gibi olmak zorunda değilsin. Sen kendine inan. Bizim hatalarımız yüzünden kendini geri tutma lütfen. Bence böyle bir mesaj var. Peki bir sonraki soruyu alacağım. Bu deste altımızda gelmişti. Bunu böyle ayırıyorum o yüzden. Bunu çünkü bir kere yorumladık artık. Ayıracağım. Peki buradaki bu enerji, ikinci soruda gördüğümüz bu enerji sizlerin şu anki hayatına nasıl yansıyor? Atalarınızın geçmişinde yer alan, aile geçmişinizde yer alan bu enerji sizlerin şu anki hayatına nasıl yansıyor? Kaygı. Belki gerçekten kaygı hastasısınız ya da belki kaygı hastası değilsiniz ama çok fazla artık hani sosyal kaygı ya da işte sadece kaygı, sadece anksiyete. Yani dedim ya kupa dokuzusunda çünkü ne kadar mutluluk varsa sanki diyorum ya en mutlu olduğunuz anlarda bile ya bunu kaybedersem ya bu benden alınırsa, belki çok güzel bir ilişkiniz var, çok güzel bir evliliğiniz var, belki çok güzel bir işiniz var, çok iyi para kazanıyorsunuz ama belki yatağa her gittiğinizde her gece ya bunları kaybedersem, ya işte sevgilim beni aldatıyorsa, ya işte işten çıkarılırsam, ya başıma şu gelirse, ya bu olursa, hep bir kaygı, bir türlü o şeyin belki mutluluğunu, tadını çıkaramamak, yaşayamamak. Kılıçların kızı yani kılıç prensi ya da kılıç elçisi dediğimiz kart arkadaşlar, yine çok fazla zihin çalıştırmak. Kader çarkı. Şöyle birazcık kaydıralım mı bunları? Hatta şunu da direkt şöyle yapacağım. Şöyle yapalım. Sanki daha mı iyi? Daha iyi gibi. Şimdi şöyle bir yerden geliyorsunuz bence, dediğim gibi. Her şey çok hızlı değişebilir. Her şey çok hızlı tersine dönebilir. Çünkü kader çarkı bizim için hiçbir şeyin kalıcı olmadığından, hayatın sürekli bir döngü halinde aklından aslında bahseder. Hani işte kader çarkını şey deyip geçmek çok kolay. Çok şanslı bir kart, her şeyi çok güzel oluyor. Ama o işte çarkın bir de altı var.
Orada hani yukarıdan aşağıya doğru inen bir tifon var. Sadece işte Anubis'i görmüyorsunuz. Siz yukarı çıkan çakalı görmüyorsunuz o kartta. Aşağıya da inen bir enerji var ya. Haliyle bize bu da geçer yahu. Evet, mutluysan evet, mutluluk da geçicidir. Mutsuzsan evet, mutsuzluk da geçicidir. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bunu hatırlatır aslında kader çarkı ve hayatın döngüler halinde ilerlediğinden bahseder. Burada da zaten bu destede çarka felek olarak görüyorsunuz. Yani feleğin çarkı, feleğin çemberi, yani çarktan kasıt. Feleğin çemberi, ki çok bence uygun bir isim olmuş. Ve dediğim gibi bence bu yüzden hayatta her şeyin sürekli değiştiğinin, dönüştüğünün bilincindesiniz. Ama işte bir taraftan da bu size sürekli bir kaygı. Ya yanlış şeyler yaparsam, ya Kılıç Prensi çok zeki, çok gerçekten böyle hani şeydir. Küçük böyle ajan gibi, casus gibi çok zeki bir karakterdir. Her an tetiktedir. Her an hazırlıklıdır. Hani büyük ihtimal siz sürekli ya bir şey olursa, ya bir şeye geldiyse, ya şu olursa, ya bu olursa, sürekli en mantıklı kararı vermeliyim. En zekice işte çözümü bulmalıyım. Ya işte geçmişteki gibi olursa, ya işte başkalarının düştüğü hatalara ben de düşersem, belki dediğim gibi kendi aile geçmişinizi bilmiyorsunuzdur. Bu yüzden illa hani şey demenize gerek yok, işte alemdeki, atalarımdaki işte falancanın hatasını tekrarlamak değil de belki gerçekten sadece ve sadece şeyden çekiniyorsunuz, yani ya işte ben de başka insanlar gibi hatalar yaparsam. Bu da sizde neye götürüyor? Bir overthink, aşırı düşünme, fazla düşünme, sürekli ya aynı şeyler yaşanırsa korkusu. O yüzden de bir böyle korku, kaygı sarmalı. Bunun bir noktada bence ama sizi çok hazır cevap, çok böyle hemen hızlı tepki veren, bence zihnini çok iyi kullanan, yani özellikle burada bence analitik zeka çok güçlüdür. Onu söyleyeyim. Kafanızdan çok hızlı böyle işte problemler çözme, hesaplamalar yapma. Ne bileyim işte belki matematiğiniz çok iyidir sizin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sürekli o kadar böyle kendinizi savunmak zorunda hissediyorsunuz ki her an kılıcınız yanında. O yüzden böyle hani biri bir şey dediğinde pat ağzının payını vermek, biri bir şey söylediğinde pat üste çıkmaya çalışmak. Hep böyle survival mod derler ya, hayatta kalma modunun açık olması. Bu destede bence böyle bir konu var. Sürekli böyle bir korkuyla hareket ve sürekli dediğim gibi ya başıma şu gelirse, ya başıma bu gelirse, bundan korkarak biraz dediğim gibi savunma mekanizmalarınızın çok fazla aktif olması ve diğer bir tarafında kader çarkıyla yine şundan aslında bahsedebiliriz. Gerçekten de bazı olaylar çok tekrarlıyor olabilir. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Yani tamam, iyi hoş ben kaygılanıyorum ama kaygılanmakla da haklıyım. Her sene aynı şeyi yaşıyorum. Her sene X ayda, tamam mı, aynı şeyi yaşıyorum. Ne bileyim, misal veriyorum. Her sene Şubat ayında başıma şu geliyor. Her sene Aralık ayında ben işte işteysem işten çıkarılıyorum. Her sene Aralık ayında ne bileyim işte bir sevgilim varsa benden ayrılıyor. Yani sizin dediğim gibi böyle her senenin belli bir ayı aynı şeyi yaşama gibi bir döngünüz olabilir gibi geldi bana arkadaşlar. Ve gerçekten çok şey diyebilirsiniz gün sonunda haklı olarak. Yani korkuyorum, kaygılanıyorum da yani bir haksız mıyım bir bak diyor olabilirsiniz. Ama orada da şuna dikkat edin işte. Diyoruz ya, kendini gerçekleştiren kehanet. Psikolojik bir gerçek. Acaba kaygılandığımız için tekrar o kaygılandığımız şeyi yaşamamızı sağlayacak seçimleri yapıyor olabilir miyiz biz de? Ha, tabii ki başımıza gelen her şeyde bizim kontrol gücümüz yok. Bu bir gerçek, hayatın bir realitesi var ama biraz da dediğim gibi sanki bekliyorsunuz da yani o şeylerin olmasını. Peki son sorumuza gelelim. Şöyle alayım. Bu sırra ulaşmak için artık belki de hani bu döngüyü kırmak için atalarınızdan size ulaşması gereken tavsiye, rehberlik, yol, yöntem nedir? Sizlerin bu durumu aşmanız, sizin için saklanan bu sırra ya da gerçeğe ulaşmak için almanız gereken tavsiye nedir? Çok güzel bir mesaj. Ne yaptı? Şöyle sansürleyerek alacağım yine. Özür diliyorum ama mecburum. İnanla ne demişti bize? Kendine inan. Ne demişti? Kendine inan. Isolde ne demişti? Perseverance, azim.
Ne demişti hep? Cevaplar içinde. Başarıya evet ulaşacaksın. Başarı evet hayatına gelecek. Ve erkek geyik aslında bunu tasdikledi. Dedi ki güvenin ve büyüyüp gelişin. Zaten bizim buradaki problemimiz neydi aslında başından beri? Güvenemiyor olmak. Güvenmiyorsunuz, kadere güvenmiyorsunuz, akışa güvenmiyorsunuz. Belki işte mesela talihinize güvenmiyorsunuz. Birazcık değerli toplu olsun burası. Çok kart olduğu için sıkıldı. Şöyle yapayım. Belki de güvenemiyorsunuz hayata, yaşadıklarınıza. Bu yüzden de bir erkek geyik karşılıyor bizi. Bir de tarot kartı alalım. Bu sırra ulaşmak için almanız gereken rehberlik, tavsiye nedir? Tılsım onlusu çok güzel. Sanki böyle bütün atalarınız bir arada toplanmış da bu anı kutluyorlarmış gibi. Şuna bakın. Tılsım onlusu temelde de çünkü kuşaklar arası çok orada biz güvenliği, başarılı bir aile yapısı görürüz. Dede, anne baba, çocuklar, köpekler, evcil hayvanlar. Sanki dediğim gibi böyle kuşaklar arası atalarınız bu haberi almanızı kutluyor gibi. Tılsım ası. Ay çok güzel. Baksanıza kupa ikilisi ama birlikte yaşlanmış bir çift görüyoruz. Ya bilmiyorum, belki böyle büyük anne büyük babalar, belki gerçekten şöyle yapayım. Hani o yaş temasını, ata temasını çok güzel veren bir kart oldu. Ve çok fazla yeşil görüyoruz. Kalp çakramıza da çalışabiliriz o yüzden bu noktada. Kendimizi iyileştirebilmek için. Açılımın başından beri gördüğümüz çakralar, kök çakra, boğaz çakra, kalp çakra aklınızda bulunsun. Bunları araştırın. Ne demek istediğimi biraz daha iyi anlayacaksınız. Ya böyle çok diyorum ya, sanki böyle artık şey gibi, bir kutlama gibi geldi bana. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani sanki şu şeyde kırılan güveni, yukarıda demiştik ya, işte o kuleyle dağılan belki güveni burada sizin inşa etmeniz. Bunun tohumunu bakın ekebilecek olmanız. Burada tılsım, bakın dikkat edin, bir tohum gibi ekiliyor, bahçeye ekiliyor. Bu tılsımın ekiliş sürecini görüyoruz biz. O tohumun, güven tohumunun ekilmesi. Bakın şurada bir ağaç görüyoruz. Burada da bir ağaç görüyoruz arkadaşlar. Hatta bakın yön olarak bile, ay şuna bakın. Gördünüz mü? Kökleniyor. Aynı ağaç gibi değil mi? Sadece şurada devamı olacak bunun. Zaten bakın devam edecek. Bakar mısınız? Sanki aynı ağaç. Ya çok enteresan oldu. Burada bir köpekçik görüyoruz. Şunu anlıyorum. Burada kırılan belki güvenin, kurulamayan istikrarın, o kaybın sizinle belki de gerçekten istikrar bulacak olması, güven bulacak olması. Hani artık burada o çöküş hikayesini geride bırakıp sen kendi o mutlu başlangıcına gidebilirsin diyor. Çünkü ne diyor? Güvenin ve büyüyüp gelişin. Güvendiğin takdirde o tohumu da ekebilirsin, büyüyüp gelişebilirsin. Ve bunu yalnız yapmayacaksınız. Sevdiğiniz insanlarla birlikte yapacaksınız yine. Bakın, birlikte yaşlanan karı koca, birlikte büyümüş bir aile yapısı, anne, baba, çocuklar, dedeyi görüyoruz, evcil hayvan, köpeği görüyoruz. Yalnız olmak zorunda değilsiniz. Hem şunu anlıyorum, yine atalarınızın desteği var aslında burada, öyle ya da böyle. Ama hem de sizin de belki artık kendi bu aile geçmişinizdeki olumsuz hikayeden kurtulup kendi yeni o ailenizi kurabilmeniz, kendi o yeni ata hikayesi olabilmeniz. İleride belki hani torunlarınızın soyunuzun bir şekilde güven duyacağı o ata yapısını belki de kurabilecek olmanız. Yani bunların hepsinin belki gerçekten sizde bir meyve vermesi, karşılık bulması olabilir. Hani şey gibi, biraz bizde yarım kalan o güvenli yuva ya da işte bizde yarım kalan o güvenli iş. Ya sende kurulup tamamlanacak diyormuş gibi. Haliyle aslında size bir miras veriyorlar burada. Bir miras veriyorlar. Şanslı bir şey de veriyorlar. Hani yani çok böyle şey yapmak istemiyorum ama deriz ya, böyle bir şeyin kaderini yeniden yazmak. Ya bunun için elinizde belki de işte bir fırsatın geçmesi.
Bunu şey gibi zannetmeyin burada, illa nasıl desem ya maddi bir miras mı geçecek falan. Hayır, burada kastedilen o değil açıkçası. Şu bilginin size bence iletiliyor olması bile, hani korkma, güven, bak yapabilirsin. Sanki orada bir güvenin verilmesi. Ha belki aranızda böyle bir mirasa gerçekten erişecek olanlar da vardır ama dediğim gibi benim burada anlattığım bu değil kesinlikle. Ki dediğim gibi biz burada ağacı görüyoruz. Şurada geyiği görüyoruz. Geyiğin boynuzları, ağacın dalları birbirine benzer. Ağaç dediğimiz ki yani biz ağaç meselesini mi çok kullanırız. Aile ağacı. Ya da işte şecere. Şecere dediğimiz şey aslında Arapça ağaç demek. Şeceremiz dediğimizde şecere de yine bizim soy ağacımızı anlatan şey şecere. Bilmiyorum gençler çok biliyorlar mı bu tabirleri ama güvenilir köklü bir yapı kurabilmek. Kurabilirsiniz yani. Kurabilirsiniz. Bu korkunun içinde kalmanız gerekmiyor. Bunun anahtarı da güvenebilmekten geliyor arkadaşlar. Korkudan sıyrılabilmekten geliyor. Şu kartın mesajını okuyalım birlikte. Olur mu? Seviyorum bu deste, gerçekten benim sevdiğim destelerden biri bu destemiz. Meleklerin ve ataların kehaneti destesi. Canlının büyüyüp gelişim, bakın canlanmak, büyüyüp gelişmek, ağaç, kök vermek, tohumu ekmek. Burada da bakın yaprakları görüyorsunuz yine. Yeşil renk, canlılık, hayat. Erkek geyik kartı hayatınızda zarif ve güçlü bir şifa getiriyor. Kelt geleneklerinde erkek geyik başındaki boynuzdan tacıyla ormanın kralı olarak bilinir. Zorlu zamanlarda koruma sağlayan bir totemdir. Amerika yerlilerinin geleneklerinde erkek geyikler ve genel olarak bütün geyikler insanlara besin ve davul, çıngırak, tüy yelpazeler yapmaları için malzeme sağladıklarından çok sevilirler. Erkek geyikler geçmişte de bugün de avlanmalarına rağmen güçlü, vakur ve dengelidirler. Değil mi? Avlıyorlar aslında. Geyikleri maalesef avlıyorlar. Ama buna rağmen değil mi ne kadar böyle asil duran bir hayvan. Ki çok böyle bazı kraliyet işte armalarıyla da çok özdeşleştirilir. Çünkü çok asil bir hayvandır. Sembolik olarak. Ve burada Kelt geleneğinden bahsettik. Burada da gördüğümüz Isolt bir Kelt tanrıçasıydı arkadaşlar. İnanla Sümer, Isolt da Kelt tanrıçasıydı. Bu kart çıktığı zaman doğurganlığı, cinselliği, belki bu yolculukta size destek olacak sağlam bir spiritüel temelle birlikte cinsel yanınızı keşfetme fırsatını da simgeleyebilir. Şimdi bunu iki şekilde yorumlayabilirsiniz. İlla hani işte cinsellikten bahsettiği o şekilde bunu almanız gerekmiyor. Birincisi belki evet gerçekten sizin bu hayatta yolunuzu birleştireceğiniz, gerçekten güzel, koşulsuz bir sevgiyi, aşkı yaşayacağınız, belki birlikte işte bir soy olacağınız, aile olacağınız insanla hayatınızın birleşmesi ve ne kadar belki böyle bir aile yapısına sahip olamayacağınızdan korkuyor olsanız bile gerçekten çok güzel, sağlıklı, mutlu bir evliliğinizin belki olacak olması ve eşinizle birlikte yaşlanacak olmanız. İkincisi, şimdi bu bize aslında neyden bahseder orada hani cinsel enerji diye geldiğinde? Yaratıcı bir enerjidir değil mi? Üretken, doğurgan bir enerjidir. Aslında kastedilen budur. Üretkenlik, doğurganlık, verimlilik. Ve bunu siz kendi faaliyetleriniz, işte kariyer faaliyetleri, para kazanma faaliyetleri ki hani ikinci çakrada bunu mesela biz çok görürüz. Sakral çakra değil mi? Bolluk, bereket dediğimiz şey, rahim çakrası dediğimiz şey aslında bize bundan bahsediyor. Ve siz bu sanatsal faaliyetlerinizi ya da işte para kazanmakla ilgili ya da işte bu hayatta kendinizi olduğu gibi böyle üretken bir şekilde ortaya koyabilmek, potansiyelinizi gerçekleştirebilmekle ilgili konuları yine burada görecek olabilirsiniz. Haliyle dediğim gibi iki türde de, iki farklı şekilde de bu çalışabilir. Büyüyüp gelişme fırsatına sahipsiniz. Sunduğunuz her şeye, gücünüze, yeteneklerinize, kapasitenize güvenin. Bunun tadını çıkarın. Yine bakın kendimize inanmak, gücümüze, kapasitemize güvenmek, azimle, sabırla hareket etmek var. Niye? Çünkü geçmişte atalarımızdan biri kendine güvenmiş galiba ama güvenmesi başına bir takım işler açmış. O yüzden de biz bu hikayeyi bilmesek bile genetik kodumuza neyi taşıyoruz? Ya ben de kendime güvendim ve bu benim başıma bir iş getirirse.
Siz yol göstermek için doğdunuz ve bu ancak bu konumu kabul etmeye hazır olduğunuz sürece gerçekleşebilir. Geyikler yine çünkü bizim için değil mi? Liderlikten bahseden, dedim ya, kraliyetten aslında bahseden hayvanlar. Şeyi hatırlayın, belki en bildiğiniz örnek olarak onu verebilirim size. Gerçi yani ben çok yaşlanıyorum ya. Game of Thrones bile biteli değil mi? Kaç sene oldu en azından dizisi biteli. Orada Baratheon hanedanlığını düşünün. Neydi sembolü? Geyikti değil mi? Geyikti. O yüzden geyik dediğimizde her zaman aklınıza liderlik, kraliyet, öncülük yapmak, yol göstermek gelsin. Başarılı olmak gelsin. Bakın taç gibi zaten burada boynuzları. Zafer kazanmak, taç giymek demek bizim için. Zafere ulaşabilmek aslında. Buradaki semboller de biraz buna benziyor. Böyle geyiğin bakın boynuzlarıyla ne kadar benzer buradaki ağacın dalları, dikkat edin. Erkek geyik enerjisi boynuzları varlığınıza ve zekanıza müdahale edebilecek her şeyi uzak tuttuğu için kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Gücü size kıvrak düşünme yetisi kazandırıyor. Sizin zaten burada bence kıvrak düşünme yetiniz var. Bunu Kılıç Prensi ile size söyledim. Gayet zekisiniz, gayet hazır cevapsınız, gayet hızlı düşünüyorsunuz, hızlı çözümler üretiyorsunuz. Fakat dediğim gibi bence bu biraz maalesef kaygı üretirken daha fazla çalışıyor. Çok hızlı kaygı üretmek şeklinde çalışıyor ve belki sizi işte paralize ediyor. Felç ediyor yani o şeyi eyleme dökmekte. Bunu üretici, yaratıcı, böyle hayatta size bir şeyler kazandıran şekilde harekete geçirmek önemli olan. Haysiyetinizi korumaya ve olduğunuz kişi olmaktan ve başardığınız her şeyden gurur duymaya yöneltiliyorsunuz ve bu da karşılığında size çok daha büyük gelişme gücü verecek. Hep ileriye doğru demiş. Haliyle bu döngüyü nasıl kıracaksınız? Kendinize güvenerek. Eğer insanlar sizden bir konuda önderlik etmenizi istiyorlarsa o önder olma, lider olma rolünü kabul ederek ve seve seve bunu yaparak, seve seve insanlara yol göstererek, seve seve ön plana çıkarak, bakın ya yine müzik teması görüyoruz. Davul çalıyor. Bakın öyle Afrika yerlerinin, o kabilelerin kıyafetlerine ve müzik aletlerine benziyor. Bunun ismini unuttum. Bakın yine bir çalgı. Haliyle kendimizi olduğumuz gibi ifade etmek, korkmamak, inandığımız, sevdiğimiz şeyler için risk alabilmek, kendimize güvenmek, İnanla'nın yine mesela söylediği gibi ve yine aslında Isolt'un söylediği gibi gelen işaretleri dikkate almak arkadaşlar bu konuda. Ki bu açılımın kendisi bile bir işaretti aslında zaten sizin için. Girip bu videoya tıkladıysanız, bunu izlediyseniz, hele ki bir de izleyicim olmadığınız halde, normalde abonem olmadığınız halde bu videoyu bir şekilde izleme ihtiyacı hissettiyseniz kutlarım. Demek ki böyle bir yola giriyorsunuz. Ve dediğim gibi bence 2 mevsim sonrasında bu videoyu izlediğiniz andan itibaren bir şeyler çok tatlı, çok güzel olacak. Şu an hani ben videoyu Ekim'in sonunda çekiyorum. Akrep sezonuna girdik. Aslında o yüzden benim için Kasım'da sayılırız. Kış mevsiminde sayılırız. Burayı yaşıyoruz. Bu videonun çekildiği zamanda. Bence bunu şu an dinleyenler, güncel vaktinde dinleyenler yazın. Nihayet o olumsuz döngüleri kıracak. Başka zamanlarda dinleyen arkadaşlar da dediğim gibi bence 2 mevsim sonrasında, tamam mı? Güzel şeyler görecekler. Aranızda 32 yaşında olanlar olabilir. Belki şöyle bakayım, tekrarlayan sayılarımız var mı? Bütün sayılardan bahsedeyim. 1, 2, 10 sayısı olmaz. 9, yine bir 10, 10, 10. 3 çok enteresan. 1, 2, 3 bir şekilde hep gelmiş. 9, 1 ve 16 numaralı kule kartı. Ki bunu kendi içinde topladığımızda 16'yı bizi 7'ye götürür. Tarotta araba kartıdır 7 numara. Ve bizim için zaferden, başarı kazanmaktan, azimle ama iradeyle çıktığımız yolda, ipleri o sıkı sıkı tuttuğumuz, irademizle kararlar aldığımız yolda başarılı olmaktan bahseder. O yüzden bu destenin bence bunu yapabildiği takdirde, yani kendine güvenebildiği takdirde, insanlara güvenebildiği takdirde, kendi şansına güvenebildiği takdirde artık atalarındaki o döngüyü kırıp iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Umarım ki de öyle olsun.
Ki buradaki aslında ben çok rastgele seçmiştim dediğim gibi taşları ama boşuna seçmemişiz. Rose quartz, gül quartz bizim için yine o kalp şifası, kalbimizi açmak, kendimize o güvenebilmek, bağışlayabilmek. Atalarımızı belki bağışlayabilmek. Belki hiç sevmiyorsunuz. Burada bahsettiğim atalarınızı, aile büyüklerinizi belki de hiç sevmiyorsunuz. Sevmek zorunda da değilsiniz ama artık hani orayla helalleşmek ya. En azından helalleşip tamam ben önüme bakıyorum. Ben onlar gibi olmayacağım. Ben hayatımda güveneceğim. Güzel şeyler inşa edeceğim demek bile gerekiyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir açılımdı. Dilerim ki güzel vakit geçirebilmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıda, geri bildirimlerinizi merakla, gerçekten çok büyük bir merakla bekliyor olacağım. Kanalda daha önce atalarla ilgili bir açılım sanki yapmadık ya, emin değilim. Yaptık mı yapmadık mı, doğrudan atalar temalı yaptığımı zannetmiyorum çünkü. İlk kez böyle bir açılım çünkü oluşturdum. O yüzden yaptığımı pek zannetmiyorum. Yorumlarınızı o yüzden çok merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, beğenileriniz beni mutlu eder, motive eder. Bireysel danışmanlıklar için de aşağıda açıklama kutusunda mail adresim yazıyor. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Merhabalar, ikinci destemizi seçen arkadaşlar. Şimdi bakalım sizin atalarınız size hangi mesajları iletmek istiyor? Modron, 11 numaralı Modron. Annelik tanrıçası. 4 numaralı Coventina, mutluluk tanrıçası ki biz onu aslında başka böyle destelerde arınma tanrıçası olarak da görüyoruz. Çünkü suyla çok ilgili. Zaten burada da bakın bir kuyunun yanında resmedilmiş. Böyle suyla, kuyularla ilgili bir figür olduğu için hem arınma evet hem de mutluluk temalarıyla biz onu görebiliriz. Su, arınma, mutluluk, annelik. Peki. Embracing enthusiasm. Telaffuz edemediğim bir kelime. Burada arkadaşlar heves duyduğumuz şeyleri kucaklamak var. Hani heves duyduğumuz, heyecan duyduğumuz. Bakın demiş ki shout to heavens with happiness. Mutlulukla böyle cennetlere haykır. Aslında hani göklere haykır. Biz de daha böyle kullanırız biz bu terimi. Happiness kelimesini 2 defa görüyoruz, mutluluk kelimesini. Sanki böyle mutluluğumuzu restore etmek, yeniden böyle mutluluğumuza kavuşmak, mutluluğumuza erişmek. Mutluluğumuzu belki bizden hani çekip alan durumlara, kişilere belki geçit vermemek. Ve mutlulukla bir şey üretmek. Çünkü annelik konusu da burada. Hani annelik dediğimizde yani şurayı yine YouTube belki sıkıntı çıkarabilir. Şöyle yapalım. Kadın çocuklarını emziriyor. Ama ne olur ne olmaz. Hani sanki dediğim gibi böyle heyecan duyduğumuz şeyler için böyle üretici bir faaliyette bulunmak, bir şeyler üretmek, bir şeyler hayata geçirmek varmış gibi. Ve son kartımız Dryad. Enerjini koru diyerek geliyor. Evet. Arınmak, enerjimizi korumak, mutlulukla, hevesle, heyecanlı bir şeyler yapmak, üretmek. Tamam. Şimdi arkadaş öncelikle şunu söyleyeyim. Şurada şöyle kapatarak göstermeye çalışayım. 2 bebeği var kadının. İkizleri doğurmuş. 2 bebeği var. Belki şimdi burada biz aile hikayenizle bir şekilde atalardan gelen bir mesajı da aradığımız için belki kendi aile hikayenizde, geçmişinizde şu olabilir. İşte ikiz hikayeler, işte ikiz dayılar, ikiz teyzeler nedense geliyor direkt aklıma. Belki kendi annenizin mesela ikizinin olması ya da anne tarafınızda acaba böyle ikiz bebekler, ikiz çocuklar mı var? Ya da acaba siz mi ikiz evlat sahibi olmak istiyorsunuz? Tabii ki bunu da düşündürüyor ister istemez. Yine belki anne olmak konsepti etrafında dönen bir konu olabilir. Anne olmayı belki çok istemek ama bir taraftan da belki anne olmaya duyulan korkuyu mu görüyoruz acaba? Bazılarınız için tabii ki. Hani size uyanı alın. Unutmayın genel bir açılım neticede ama dediğim gibi böyle annelik, üretkenlik, mutlu olmak, bir şey üretmek, heves duyduğumuz, heyecan duyduğumuz bir şeyi üretmek ama bunu yaparken de kendimizi bir takım olumsuz durumlardan, kişilerden, enerjilerden korumak teması var arkadaşlar. Ve burada yine hani biraz doğa, su teması
vurgulanarak geliyor. Hepsini bir şekilde doğaya bir atıf görüyoruz. Burada ekmeği ve meyveleri çok fazla görüyoruz. Yine aslında verimlilik ve bereket konusu olduğu için bunu görüyoruz. Burada mesela maddiyatıyla da ilgili, belki hani istediğim kadar kazanç üretemiyorum, istediğim kadar kazanç elde üretemiyorum, hayatımda bir türlü bereket hakim olmuyor diyenler olabilir. Ve bu bereketinizi de arkadaşlar hani şöyle bir etkiye belki maruz kalıyor olabilirsiniz. Yani atalarınızın en azından size iletmek istediği mesajla birlikte etrafınızda belki size iyi gelmeyen insanlar, işte arkadaşlar, iş arkadaşları, arkadaşlar dediğim işte aslında sözde arkadaşlar. Yani belki sizi gerçekten işte kıskanan, belki elinizdeki kaynaklar işte imrenmek adı al. Hani imrenmek başka bir şey, çünkü kıskanmak, haset etmek başka bir şey. Belki hani deriz de böyle, yani tam da aslında iyiliğinizi istemeyen, tam da belki işte yanınızda gibi görünüp aslında başarılı olmanızı istemeyen, belki siz hevesle, heyecanla, ay ben şöyle bir şey üreteceğim, şöyle bir şey yapacağım, işte ne bileyim sosyal medyada işte şöyle bir şey yapacağım, şöyle bir şey hayata geçireceğim, ay acaba olur mu derken, yok ya yapamazsın, işte bir sürü insan var, yapsa onlar yapardı, o kadar kolay mı vesaire deyip belki böyle ışığınızı, enerjinizi söndürmeye çalışan insanlar olabilir çevrenizde. İşte tam da sanki bunlardan kendinizi korumanız gerekiyor gibi geldi bana açıkçası ilk bakışta. Driyad'ın doğrudan kendi mesajını okumak istiyorum size. Ama sağ olsunlar, kitapçık o kadar kötü yapılmış ki bulabilmek pek mümkün olmuyor maalesef ki. Şöyle birkaç parçaya bölündü. Bunları benim en baştan toparlayıp zımbalamam falan lazım. Ya da delgeçle deleceğiz artık. Bir saniye, özür dilerim. Haliyle ben dediğim gibi burada çok fazla üretme, yaratma isteği, bir diğer adıyla. Bence bu dediğim gibi hayatınıza maddi bereket ve bolluk getirmekle de ilgili bir istek. Ama çevrenizde de buna bir türlü destek olunmaması. Dediğim gibi güya arkadaşınız görünen kişilerin belki de sizi aşağıya çekmeleri, hayır yapamazsın, nasıl yapacaksın demesi. Ki bazılarınız için bu ilişkide olduğunuz, yani romantik ilişkide olduğunuz partnerleriniz de olabilir. Güya işte sevgilim dersin, eşin dersin. Ama mesela desteklemiyordur seni hayallerin için. Alay ediyordur belki işte hayallerinle, yapmak istediklerine, ne bileyim. Hani böyle bilmiyorum, hiç denk geldiniz mi ya da duyar mısınız? Bazen böyle daha yaşı büyük kadınlardan böyle o hikayeleri dinleriz. İşte ne bileyim eşi okumasına işte karşı çıkmış. Ya da işte eşi onun kendi istediği işi yapmasına mani olmuş. Bazı bahaneler belki öne sürmüş. Ya işte sen çocuklarına bak demiş, belki o işi yapmasına izin vermemiş. Çünkü burada çocuk temasını da görüyoruz. Ya da belki işte diyorum ya, gerçekten çocuk sahibi olmak istiyorsunuzdur. Ama bir yandan belki bundan korkuyorsunuzdur. Burada ilk kısmını buldum. Driyad'ın diğer parçasını da bulursam tamamlanacak. Konuşurken bir yandan buldum. Tamam. Burada 73. Hale dediğim gibi hani burada bence sizlerin yapmak istediği, ama belki ya kendi kendinize hayır ya olmaz, olursa şöyle olur böyle olur diyerek kendinizi aşağıya çektiğiniz bir durum var. Ya da işte çevrenizde sevdiğiniz, yakın olduğunuzu düşündüğünüz insanlar belki sizi bu konularda aslında aşağıya çekiyor olabilirler. Şimdi Driyad'a bir bakalım. Diyor ki enerjini koru. Karışık enerjilerden kendini arındır, ağaç bilgeliğine uyumlan. Şimdi burada da yine biz ağaç temasını görüyoruz. Ağaçlar bizim için arkadaşlar güvenilir yerler. Çünkü köklenmekle ilgili ve biz geçmişte değil mi, bazı insanların da ağaç kovuklarında yaşadığını biliyoruz. Haliyle insanların barınak olarak da kullandığı yerler bir zaman diliminde. Diyor ki Driyadlar Yunan mitolojisinde özellikle meşe ağaçlarında bulunan ağaç perileri veya doğa ruhlarıdır. Dünyada sayısız kültürde Driyad formları vardır. Driyadlar doğdukları ağacı korur, bakımını yapar, ait oldukları ağaçların
aurasında yaşarlar. Ağacın ruhu için birer iletişim kanalı olan Driyadlar ağaç habercisidir. Onun psikik sesidir. Driyadlar güçlü enerji şifacılarıdır. Alan ve aura arındırmak için yardım istenebilir ve çağrılabilirler. Şimdi Coventina'da dedim değil mi ben bunu az önce? Şu an kendimden şüpheye düştüm. Coventina'da bizim arınma figürüyle, arınma temasıyla gördüğümüz figürlerden biri aslında. Hani burada dediğim gibi mutluluk tanrıçası olarak geçmiş ama arınma tanrıçası olarak mesela gördüğünüz desteler de var. Ama zaten hani hikayesinde var bu arada. Hani burada böyle dememesi zaten hikayesinin öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Diyor ki kıymetli enerjini her yere sızdırıyorsun. Diryat seni kurtarmaya geldi. Diryat bir empatın en iyi arkadaşıdır. Empat başkalarının duygusal durumlarına derinlemesine temas eden aşırı hassas kişidir. Empatik biriysen karşındakinin hisleri ve deneyimlerini sanki sana aitmiş gibi hissedersin. Bu bir armağandır ve seni arkadaşların için harika bir dinleyici yapabilir. Ancak sınırlarına dikkat etmezsen bunun sağlığın üzerinde hasar verici bir etkisi olabilir. Çevrendeki her şeyi çeken psikik bir sünger olduğun için kaç kez tıkanmış, dengesiz veya tükenmiş hissettin. Diryat sana bu basit enerji arındırma ve koruma ritüelini veriyor. Bu egzersizi sabah akşam özellikle kalabalık veya duygu yüklü ortamlarda bulunduktan sonra uygula demiş. Ne demiş? Kendini böyle güzel bir ağacın aurası içerisinde hayal et, imgele. Sana ait olmayan tüm toksik enerjilerden veya görünmez yüklerden arınmayı talep et. Bu diğer insanların bilinçsizce özümsediğin duyguları, düşünceleri, kişisel ruh dersleri olabilir. Arındırma işlemini tamamlamak için bedenini çevreleyen koruyucu ışık tabakasını gözünde canlandır. Son olarak ağacın ruhsal bilgeliğini danış. Ona seninle paylaşmak istediği herhangi bir mesaj olup olmadığını sor. Ağaca teşekkür et. Bu tabii zihninizde yapacağınız bir hayal işlemi gibi düşünün. Artık auran temizlendi ve tazelendi ve Diryat'ın korumasıyla mühürlendi demiş. Sosyal medyaya bir süre ara ver, yaşam alanına enerjisini arındırmak için bitkiler getir, ağaç dikme projelerinde yer al, ağaç bilgeliği hakkında daha fazla bilgi edin demiş. Enerji alanıma saygı duyar ve özen gösteririm. Ağaçların iyileştirici gücünün farkındayım diyor bize olumlaması. Şimdi bu şekilde de yapabilirsiniz bunu. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Hani aranızda işte kendi Reiki bilenler, Theta Healing zaten bilenler. Onlar zaten yapıyorlardır bir şekilde kendi temizlik işlemlerini ama özellikle burada bence neye dikkat etmeniz lazım biliyor musunuz? Benim anladığım. Eğer gerçekten empatsanız bu ne demek? Yani insanların duygularını çok kolay anlıyorsunuz. Çok kolay siz bağ kuruyorsunuz. Bir arkadaşınızın işte bir derdi oluyor dinliyorsunuz. Onu gerçekten kendi derdinizmiş gibi mesela sahipleniyorsunuz. Üzülüyorsunuz, onunla üzülüyorsunuz, onunla gülüyorsunuz, onunla iyi oluyorsunuz ya da onunla kötü oluyorsunuz. Şimdi birincisi bu enerjinizi evet yorar, bu enerjinizi evet dağıtabilir. Ama ikincisi ben burada biraz şeyi görüyorum. Arın diyor ya sanki bu enerji olarak biraz arınmaktan da ziyade aynı zamanda gerçek bir arınma. Bu ne demek? Yani sen belki başkalarının derdini gerçekten kendi derdinmiş gibi dinliyorsun. Saatlerce belki onlarla konuşuyorsun, onlara iyi gelmeye çalışıyorsun. Ama belki senin bir derdin olduğunda, senin onlarla heyecanla paylaşmak istediğin bir şey olduğunda belki onların seni aynı heyecanla dinlemediklerini görüyorsun. Belki sen bir derdini anlatmak istediğinde aynı duygusal yakınlığı onlardan göremiyorsun. Başka hani kendisi çok anlaşılmak isteyen arkadaşlarının belki sana geldiğinde söz konusu durum hiç de böyle anlayışlı olmayan, hiç de öyle çok da duygusal olmayan, yani gayet böyle yani deriz ya dandun insanlar olduğunu görüyorsunuz belki de. Yani şey diyorsunuz yani ben hani dinliyorum, ben bir şey oldu, ben onlarla ilgileniyorum ama onlar bana aynı şekilde gelmiyorlar. Ve ben kendimi evet yalnız hissediyorum. Belki de yani eğer bunun gibi dediğim gibi arkadaşlık türleri, tipleri varsa etrafınızda gibi dediğim gibi bu sizin için aile üyelerinden bazıları da olabilir. Ya da burada işte sevdiğiniz eşiniz varsa belki onlardan gördüğünüz bir çeşit bir muamele de olabilir. Bir şekilde mutluluğunuz, ne bileyim üretkenliğiniz, kendinize güvenme biçiminiz
Yani sanki bu insanlar tarafından çok da desteklenmiyor gibi geldi bana. Şuradan hemen kısaca bakalım bu kartların ekstra hani anlatmak istediği, iletmek istediği bir mesaj olabilir mi bize diye. Coventina bize öz değerin kıymetinden bahsediyor. Hem öz değerin hem de öz saygının. Kendine yani saygın olsun diyor yaptığın eylemlerde. Hani başkalarına iyi yaklaşmaya çalışman, iyi bir insan olmaya çalışman, kendi değerini, kendi saygını hiçe sayman gerekmiyor. Bunu hatırlatıyor. Biz bunu çok karıştırabiliyoruz çünkü. Sınırlarımızı çok kolay ihlal ettirebiliyoruz bazen sevdiklerimize. Buna dikkat edin. Bunun yanında neden bahsetmiş başka? Şöyle bir bakalım. Söylediklerimin hani haricindeki şeylere bakıyorum açıkçası. Diyor ki çok diyor böyle umutsuz görünen bir durumdan senin için böyle bir mutluluk aslında ortaya çıkabilir ve bu da sana kendini çok güvende hissettirebilir demiş. Bu yüzden de demiş, bakın o söylediğim işte, seni daha iyi olman için cesaretlendiren, yüreklendiren, seni daha böyle güçlü kılmak için çabalayan insanlarla birlikte ol demiş. Annelik tarcısına gelelim. Bakın işte verimlilik, o ilgi, bakım verme, merhamet konularından bahsediyor. Bakın belki bu mesajın gitmesi gerekenler vardır. Eğer diyor ki anneniz vefat ettiyse, şunu diyor bilin ki bir annenin sevgisi ölümünden sonra da devam eder. Ve bir şekilde sizin doğru anda, doğru yerde, doğru insanlarla olmanız için ruhu size yardım eder diyor. Belki bir şekilde bilmiyorum, eğer hani aranızda annesini kaybedenler varsa belki onlara da gitmesi gereken mesajdır. Anneniz ya da işte anneniz gibi gördüğünüz bazen hani teyzeler, anneanneler de bu şekilde olabiliyor. Hala da olabilir tabii ki, hani bilmiyorum, anne gibi görülen kadın figürler ve bunların dediğim gibi size o sevgisinin ölümünden sonra da devam etmesi, belki hani atalardan mesajladık ya, belki de doğrudan o kişinin mesajıdır size. Bunun yanında şundan bahsetmiş arkadaşlar. Bir annenin çocuğu için yapabileceği türde bir fedakarlık. Tamam, yapacağınız bir iş için, bir eylem için, bir proje için. Bu yapacağınız o hani fedakarlık yaptım, hani şöyle uykusuz kaldım, böyle çaba sarf ettim dediğiniz şeyin çok uzun ömürlü, sağlıklı bir şeye dönüşmesi konusundan bahsediyor. Haliyle dediğim gibi belki kendinizi arındırıp korunduktan sonra yapacağınız gerçekten büyük bir fedakarlık, belki yapmayı düşündüğünüz bir iş var ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Belki her şeyden önce gerçekten kendinizi koruyup bütün vaktinizi, enerjinizi, emeğinizi, sizi gerçekten o heyecanlandıran projeye, üretme, artık her neyse oraya geçirmek, oraya yönelmek olabilir bizim buradaki mesajımız. Peki, ikinci sorumuza gelelim. Burada atalarınızın size açıklamak, iletmek istediği aile geçmişinizde şifalanmamış, gizli kalan o gerçek, o konu, o enerji nedir? Atalarınızın size iletmek istediği aile geçmişinizde gizli kalan gerçek nedir? Hadi bakalım. En merak ettiğim soru bu oluyor genellikle bu durumda. Aile geçmişinizde gizli kalan o gerçek nedir? Kılıç dörtlüsü, tılsım üçlüsü, tılsım altılısı. Deste altında tılsım yedilisini görüyoruz. Bir desteden daha kart alacağız. Aile geçmişinizde gizli kalan o gerçek nedir? The Pilgrim. Hacı diyebiliriz Pilgrim'e. Fırsatlar ve büyüme, ama bakın ne kadar değil mi bizim tarottaki ermişimize andırıyor aslında.
büyümekte olan, doğru belki yolu arayan, arayışta olan kişiyi anlatıyor. Bu yüzden zaten adı hani Pilgrim. Yani hacı. Şöyle iyi mi? Bir saniye, bir kontrol. Tamam. Şimdi biraz şöyle bakalım. Ne anlatmak istiyor olabilirler? Bu gizli kalan gerçek nedir? Ya da şifalanmamış durum ne olabilir? Sanki tamam, galiba anladım. Emek verilen konular var arkadaşlar. Emek verilen, sabır gösterilen, fazlaca aslında çalışılan, belki uykusuz kalmak, dinlenememek pahasına çalışılan, enerjilerini koruyamamış insanlar. Çünkü çok çalışmışlar. Ama emeklerinin karşılıklarını sanki görememişler. Hani bu daha çok bana maddi bir şey gibi yansıdı açıkçası. Çok çalıştık, çok çabaladık. Özellikle hani burada çiftçilikle, tarımla, hayvancılıkla belki uğraşan aileler, tılsım üçlüsü, zanaat ile uğraşan aileler, yani böyle el işi dediğimiz şeyleri düşünün. Elle ürettiğimiz şeyler, burada bakın bir yapı üretiliyor. Belki çok fazla birikim yaptılar, sürekli birikim yaptılar ama acaba işte bu birikimlerin karşılığı mı gelmedi? Yatırım yaptıkları şeylerin... Çünkü burada bakın deste altında tılsım yenilisi hala bekler pozisyonda. Bakın bekliyor. Çok diyor emek verdim bu ağacın. Ay yine ağaç. Bu ağacın büyümesi için çok diyor emek verdim. Çok bekledim. Çok sabrettim. Ya da sabrettik diyorlar. Ama bekleyişte kalıyor konu. Hani ödüllenmek gibi değil. Hatta zaten burada dedim ya, böyle ermiş gibi aslında pilgrim kartı biraz böyle işte yolda olmak bu aslında. Hani hac neden zorlu bir ibadet? Bütün dinlerde hani hac kavramı bir şekilde var. Çünkü uzun bir yol gidiyorsun. Bedeninle yaptığın bir ibadet. Hem beden yoruluyor orada hem de maddiyatını ortaya koyuyorsun. Değil mi? Maddi gücünü ortaya koyuyorsun. Fırsatlar, büyüme. Ama işte Nadas'ta kalmış gibi, hani yolun sonu pek görülememiş. Ve o yolda olma duygusu, hani aradık, yolu aradık ama bir türlü o yolu bulamadık. Çok emek verdik, işte çalışmayı belki çok önemsedik ama ya biz emeklerimizin karşılığını bir türlü alamadık diyorlar sanki atalar. Haliyle biraz da evet. Hani böyle dinlenmeyi, tamam mı? Dinlenmeyi, tatil yapmayı, ne bileyim birazcık işime gücüme işte ara vereyim de azıcık dinleneyim, azıcık uyuyayım. Ne bileyim azıcık işte karnımı doyurayım. Bunu çok böyle büyük bir günah gibi, çok büyük bir hata gibi görmüş olabilir buradaki atalar. Çünkü bakın uykuya müthiş bir ihtiyaç var. Uyku şifası alınamamış. Uyku temel bir ihtiyaç aslında, değil mi? Uyku bir lüks değil. Ama uyku sizin atalarınız için gerçekten çok büyük bir lüks olabilir. Uyku, dinlenmek, tatil yapmak hele. Tatile çıkmak falan ne mümkün yani. Ve hep üretken olmalıyız. Hep çalışmalıyız. Yani burası bayağı şeyin nesli ya. Hani şöyle birleştirince de klasik hani bizim hani doğurup tarlada tapanda çalışmaya devam eden kadınların nesli bu. Ya o kadar belli ki. Ve bir şey değil mi? Hani şöyle hikayeler olabilir sizin aile bağlarınızda, geçmişinizde. Kadın doğum yaptı. İşte dinlenmedi, dinlendirmediler. İşte bebeğini kaybetti belki bu yüzden. Ya da ne bileyim işte hasta oldu, düştü, öldü.
Hani işte lohusalığında işte zarar gördü. Ya da ne bileyim işte belki işte 2 bebeği vardı. Ha, biri yaşadı, biri yaşamadı. Birine sütü yetti, diğerine yetmedi. Bayağı şey bir hikaye var burada. Hani kalk çalış denmiş çünkü. Yani şurada da kuyuyu görüyoruz mesela. Belki ne bileyim hani çocuğu kuyuya mı düşüp öldü kadın tarlada çalışırken. Çünkü bu yüzden şimdi birincisi demiştim ya, belki aranızda mesela anne olmak isteyen ama işte bir yandan da anne olmaktan korkanlar olabilir. Birincisi, annelik sorumluluğunu ben kaldırabilir miyim diye çekinenler. Annelikle işte kendim olmak, annelikle işte çalışmak arasındaki o dengeyi ben sağlayabilir miyim diyenler. İkincisi, evet başarılı olmak, evet sevdiğiniz şeyi belki yapmak ama belki sevdiğiniz şey belki acaba ilk başlarda size mesela para mı kazandırmıyor? Ve para kazandırmayacak işte şeyleri yapmayı, ne bileyim belki işte hobilerinizin olmasını bile böyle boş işler olarak mı görüyorsunuz ister istemez? Çünkü biz arkadaşlar maalesef hobisi olan bir millet değiliz. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani çok nadirdir. Yani kaç bilmiyorum kişinin gerçekten hobisi var bizim ülkemizde. Benim kendi düşünüyorum, kendi annemin, babamın, onların kuşağını, yani kendi tanıdıklarım içinden hobisi olan yok ki. Yok. Var mı gerçekten? Yani dediğim gibi belki görece daha farklı hayatlar yaşamış, daha belki orta sınıfta doğmuş, büyümüş arkadaşlar varsa onların belki ebeveynlerinde olabilir. Ama klasik hani böyle kendi esnaf olup eşi ev hanımı olan ailelerde, öyle anne babalarda hobi kavramını ben görmedim arkadaşlar. Ve ben 30 yaşındayım. Benim neslimin de yani %80'in görmediğini düşünüyorum, açık konuşmak gerekirse. Çünkü niye boş uğraş? Çünkü bir şey kazandırmıyor. Bizim yani ülkemizde niye kadınların hobisi temizlik yapmak? Kendince, çünkü orada bir karşılık alıyor. Ne kadar işte iyi bir ev hanımı, ne kadar işte emek veriyor. Ay çok temiz kadın, titiz kadın. Halbuki madalya hani sonunda ne oluyor? Hepsi 50-60 yaşına gelince ne diyor? Bize kimse madalya takmadı diyor. Ya haliyle burada dediğim gibi mesela siz çok şey istiyor olabilirsiniz. Ya benim hobim olsun. Ama bir yanınız şunu diyor olabilir. Saçmalama, ne hobisi? Ya sen sabah 9'da gideceğin işe sabah 7'de kalkıyorsun. Metrobüslere, otobüslere, metrolara biniyorsun. Gidiyorsun, yoruluyorsun. Akşam zaten kaçta çıkıyorsun Allah bilir. Hadi en insaflı yer kaçta bıraksın özel sektör? Yani ben 8'den 9'dan önce çıktığım mesela hatırlamam dershanelerde öğretmenlik yaparken. Çık, gel, yatıp uyuyorsun valla. Yemek yersen şanslısın. Haliyle ne hobisi? Kalan vakitte uyuyorsun. Ne hobisi? Ama uykunu da alamıyorsun. Çok uyursan diğer sabah işe geç kalacaksın. Ay yani gerçekten göğsüme böyle şey oturdu. Anladınız siz. Çok derinden onu hissediyorum yani burada. Aranızda sınavlara çalışanlar, belki hani işte kamu sınavlarına çalışıyorsunuz, belki başka şeylere çalışıyorsunuz ve hobi nerede? Yok. Olamaz çünkü diyorsunuz şu noktada. Ya da işte hani sevdiğim şeyi yapayım. Belki gerçekten para kazanacağınız o şey. Tamam, belki işte sevdiğim şeyi yapayım, bir yandan da bunu yaparken para kazanayım. Ama tabii ki de bu başta size çok fazla bir para kazandırmayacak. Bunu biliyorsunuz. Ve diyorsunuz ki yani değer mi? Orada yargılayıcı ses konuşuyor çünkü bir şekilde. Diyorsunuz ki başka işte fırsatları değerlendirmeliyim, büyümeliyim, ekonomik olarak büyümeliyim, işte yatırım yapmalıyım, birikim yapmalıyım. Ama işte diyorum ya, ne mümkün. Hep böyle bir üretken olma baskısı. Günümüzde de bu var şu an mesela. Şu anda da bundan biz kurtulabilmiş değiliz ki. Her an üretken ol, her an bir şey üret. İşte sen hala 4,5 saat mi uyuyorsun? Seni tembel. Kalk işte sabah 5'te koş, 6'da gel. İşte şunu yap, bunu yap, değil mi? Buna maruz kalıyoruz. Aslında çok yani orada vahşi bir yine kapitalizm dönüyor çünkü. Tabii. İş buraya gidiyor ya. Zihnimde bir sürü şu an kapı açılıyor da konuyla ilgili. Tabii. İş oraya gidiyor. Ve haliyle dediğim gibi şunu anlıyorum. Belki bu arada
parasal olarak karşılığını belki görenler vardır bu ailede, bu soy içerisinde. Ama tekrar söylüyorum, ben manevi olarak pek oradaki doyumu, tatmin duygusunu alabildiklerini zannetmiyorum. Yani bekledikleri bir takdir olmuş olabilir mesela. Bunu görmemiş olabilirler. Ya da işte sürekli hizmet etmek, birilerine böyle hizmet etmek, hep birilerine işte hizmet etmeliyiz. Dediğim gibi ben ailenizde çok fazla gerçekten emekçi, gerçekten böyle zanaatkar olduğunu, işte ya belki hizmet sektöründe çalışanlar, ya işte çok fazla üretim, dediğim gibi böyle çiftçilik, gerçekten böyle zanaat olarak üretilen şeyler, bunların olduğunu düşünüyorum. Ama hani hep klasik bir deyim var ya, alma verme dengesi bozuk. Verdikleri aldıklarına çok şey olmamış yani. Değmemiş. Ve bir şey değil mi? Hep de vermeyi öğrenmiş olabilirler. Alamamış olabilirler. Almayı bilememiş olabilirler. Ve bugün siz de almayı öğrenememiş olabilirsiniz. Hani size etkisine birazdan bakacağız ama var yani. Burada da görüyoruz biz bu etkiyi. Alamıyorsunuz. Ve hep veriyorsunuz. Sadece bunu dediğim gibi maddi şeyler gelmesin aklınıza. Belki destek, belki sevgi, belki ne bileyim anlayış. Sizin için hep verdiğiniz bir şey. Aldığınız bir şey değil. Alamıyorsunuz. Çünkü almayı öğrenmemiş. Atalar da öğrenmemiş. Öğrenememişler. Değil mi? Çünkü hep böyle hizmet etmek, sabretmek, zorlukların karşısında yılmamak. Biz bunu öğreniyoruz. Ve hep beklemişler ya, bir gün düzelecek, bir gün değecek bu emeklerime diye, ama bence çok kişinin de gözü açık gitmiş bu noktada. Yani daha böyle hep hayal kırıklığı, bir şeylerin çok havada kalması. Çünkü hala baksanıza yani şey gibi, hala arayıştayım, hala yoldayım gibi bir tema var burada. Arayıştaysan hala değil mi, sonucu bulamamışsındır. Haliyle bu insanlar için ya hayat gerçekten zorluk, çaba, bir türlü tamamlanamama, uykusuz kalma, verimsiz bir yerde gelmiş. Peki, şunu deste altına yorumladığımız için bunu buraya alacağım. Tamam mı? Devam edeceğim. Ama şurayı bir üste kaydıralım. Çünkü yer açmam lazım. Böyle alayım. Peki, atalardaki bu enerji sizlere nasıl yansıyor? Sizin hayatınızda nasıl bir döngüye dönüştü? Sizin şu anki hayatınıza nasıl yansıyor buradaki bu çözümlenmemiş durum? Değnek şövalyesi. Dünya kartı. Tılsım dörtlüsü. Ve hatta deste altında da kupa beşisini görüyorum yani. Hayal kırıklığı, tatmin olmama, yine mutsuzluk. Hani şey gibi biraz, hep olacak gibi oluyor ama bir türlü olmuyor. Ama müthiş bir tılsım dörtlüsü. Kıtlık bilincine dönüşme. Şimdi burada Son of Staffs olarak gördüğünüz değneklerin oğlanı, yani değnek şövalyesi arkadaşlar. Bakın bir güve var. Görüyor musunuz? Şöyle parlıyor biraz. Şöyle yapayım. Bir güve var ve mumun etrafında pervane ateşe aşık, ateşe koşacak ama yanacak. Değil mi? Şimdi haliyle siz de burada gerçekten hani o entüzyazm kartında gördüğümüz gerçekten bir şeyleri içiniz akıyor olabilir. Çok heves ediyor olabilirsiniz. Çok böyle yaşamak istiyorsunuz belki de oradaki mutluluğu, o heyecanı. Gerçekten belki bütün, bakın şuna bakın ne kadar güzel. Kız böyle tasasızca böyle salıncağında sallanıyor. Ne kadar mutlu, ne kadar heyecanlı. Burada da sanki böyle duvar resimleri var gibi. Hani geçmişten günümüze gibi olmuş gerçekten. Belki gerçekten böyle bir cesaret geliyor bazen. Ya şunu yapayım ya, şunu yapayım, şunu ortaya çıkarayım. Şu enerjimi bir şeye dönüştüreyim ya, bir şey yapayım ya. Hani bir heyecan olsun hayatımda. Ya da işte bu dedik ya, ilham verici, yaratıcı fikirlerimizi belki insanlara göstermek istiyoruz, üretmek istiyoruz, ortaya bir şey koymak istiyoruz. Belki işte içimizden geldiği gibi böyle aşklar yaşamak istiyoruz. Ama o cesaretle, heyecanla
başladığımız ya da başlamak istediğimiz her şey karşısında bir yerde ya her şeyi kaybedersem, ya sonu hüsran olursa, ya hayal kırıklığı yaşarsam. Ki bunu düşündükçe gerçekten böyle de neticelenmiş olabilir bu arada. Şey diyebilirsiniz, yani böyle düşünmekte haksız da değilim çünkü evet zaten hep hayal kırıklığıyla neticeleniyor diyebilirsiniz. Çünkü bir şey burada hep frenliyor sizi. Ya her şeyi kaybedersem, ya her şey olumsuz giderse. Çünkü onlar ne yapıyorlardı? Hep çalışıyorlardı, sabrediyorlardı, hep temkinlilerdi bütün ihtimallere karşı. Cesaret yoktu ama bakın burada. Hiç ateş enerjisi yok. Kılıç var, tılsımlar var. Hava ve toprak var. Hep mantık, hep eylem. Ama sizde bir ateş var aslında. Bir o hani ilham dediğimiz, motivasyon, tutku dediğimiz şey var. Ama devamı ve gerçekten hani şey gibi hissedebilirsiniz. Nasıl desem, dünya kartı sürekli mesela aynı döngüyü yaşamak. Tam diyebilirsiniz ki ya bir döngü diyorum ki kapanıyor, bitiyor. Sonra bakıyorum aynı döngüyü yaşıyorum, aynı döngüyü yaşıyorum, aynı döngüyü yaşıyorum. Hani bu defa farklı olacak dediğiniz her şey her seferinde yine aynı oluyor olabilir. Ama yine aslında bu dünya bize şöyle bir mesaj da veriyor. Aslında umut verici bir mesaj bir noktada. Ya merak etme, seninle de bu döngü tamamlanabilir. Hani kendini buradan azat edebilirsin. Bence bu mesajı da veriyor bize. Ama işte ne oluyor günün sonunda? Tılsım dörtlüsü. Kök çakramız zayıf. Kök çakramızı güçlendirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü güven de hissetmiyoruz. Kıtlık bilinci dediğimiz şey bu. Sıkı sıkı tutunmak istiyoruz elimizde ne varsa. Harcamak istemiyoruz zamanımızı, paramızı, ne bileyim enerjimizi. Ve kendi ışığımızı söndürüyoruz. Belki de buradaki ışığı yanmama pahasına bu sandığın içine işte hapsediyoruz ve kendi ışığımızı söndürüyoruz aslında ve ne oluyor? Bakın karanlıkta kalıyoruz. Yine karanlık. Karanlıkta kalıyoruz aslında. Ve ermiş dedik ya şurada Pilgrim. Burada derviş olarak gördüğünüz 9 numaralı kart ermiştir aslında. Tarottaki, klasik tarottaki 9 numara. Ermiş. Bakın ışık yine elinde ama karanlıkta bir mağarada yolu arıyor. Haliyle kırılan kupalarla, kırılan fincanlarla baş başa kalıyoruz. Yoğun bir kaybetme travması olarak yansıyor bize. Ve gerçekten belki bir şeyleri kaybediyoruz. İş kaybediyoruz belki sürekli. Para kaybediyoruz. Belki işte aşk ilişkilerinde kaybediyoruz. Partnerler sürekli işte gidiyor. Bir şey tutunamıyor orada. Ya da belki anne olmak isteyenler açısından yine konuşursam belki gerçekten mesela gebelik yaşanıyor ama belki acaba işte düşükler mi yaşanıyor? Tutunamıyor çünkü burada bir şeyler tutunamıyor hayata. O yüzden yani sizin de burada mesela geçmişe çok fazla takılıp kalma, sürekli işte pişmanlıklar, keşkeler, keşke şunu şöyle yapmasaydım, keşke bunu böyle yapmasaydım. Niye? Çünkü ya buradaki bu sabır teması, hani onların hep direnmeliyim, sabretmeliyim. Hani sizde çok böyle melankolik, biraz böyle depresif bir tını bulmuş olabilir. Haliyle de dediğim gibi sanki böyle her bir döngü, her bir aşama böyle bir hapsolma hikayesi gibi hissettiriyor olabilir. Ama işte günün sonunda ne oluyor? Kendimizi korumak isterken belki de işte mani oluyoruz aslında buna. Hayatımızı yaşayamıyoruz. Ve belki şey diyebilirsiniz, ya senelerdir aynı noktadayım. Hani çabalıyorum, çalışıyorum, didiniyorum, çırpınıyorum ama hayır benim için değişen hiçbir şey yok diyor olabilirsiniz. Peki son sorumuza gelelim. Bu destemi kullanacağım tarot destesiyle birlikte. Peki bu döngüyü kırmak ve atalarınızın sizlere iletmek istediği bu sırra ulaşmak için almanız gereken rehberlik, tavsiye,
yol, yöntem nedir? Bu döngüyü nasıl kırarsınız? Daha yüksek bir perspektiften bakın. Kartalı alıyoruz arkadaşlar. Daha yüksek bir perspektiften bakın diyor. Ne yapabilirsiniz? Bu döngüyü kırmak için ne yapabilirsiniz? Kılıçların kralı, Shah of Swords, kılıçların kralı. İkisi de bakın ne kadar mavi, ne kadar lacivert, orada nasıl mantığın sesi değil mi? Kesip atıyor aslında bir şeyleri soğukkanlılıkla. Ha, büyücü, alkemist olarak gördüğümüz simyacı, yani tarottaki büyücü. Kupa sekizlisi. Bırak diyor artık bu döngüyü. Arkada bırak. Bir saniye şunu şöyle alalım. Şimdi şuradan bir başlayalım. Kartaldan. Durumlara farklı bir açıdan bakın, daha yükseğe uçun ve yeni olasılıkları görün. Aslında hani burada da dikkat ederseniz simyacı, yani büyücü, çok fazla değil mi ihtimali araştırmış, sorgulamış, bakmış. Ve bakın mum burada beyaz bir ışık olarak yanıyor. Kırmızı değil. Yeni bir perspektif kazanmış. Belki gerçekten ulaşmak istediği içgörüye de ulaşmış gibi. Hem Amerikan Kızılderili hem de Kelt geleneğindeki hayvan şifasında kartal gücünü ve kuvvetini güneşten alır. O kilometrelerce öteyi görebilen güçlü ve cesur bir rehberdir. Yine böyle kartal sembolü önünüze çıkarsa görüntü olarak, imaj olarak, ne bileyim bir yerde bir böyle hani nesne olarak atalarınızın o mesajı tekrar size hatırlatmaya çalıştığını bilin. Her şey zeka, zarafet ve dengeyle yaklaşır her şeye. Ve bir planı uygulamadan önce daha yüksek bir yerde tasarlama kapasitesine sahiptir. Bir okumada kartal çıktığı zaman durumlara daha yüksek bir perspektiften bakma ve egonuzun, bencil isteklerinizin ötesine geçme yetisine sahip olduğunuzu gösterir. Aslında burada bencilce istekler değil belki ama hani egomuz da bizi korumaya çalışır ya neticede. O hani kendimizi kısıtlayarak korumaya çalışmak. Çünkü burada aslında korumaya çalışıyor Tılsım dörtlüsündeki adam elindeki varlıklarını. Ama işte korumaya çalışırken aslında kendini mahrum bırakıyor. Belki işte göz önünde olmak, insanlara hitap edecek işler yapmak istiyorsunuz. Belki. Ki bunlar dönüşüm de getirecek, kelebekleri görüyoruz bakın. Ama ve belki hani bazılarınız için bu böyle el işleri şeklinde de olabilir bu arada. Böyle taç yapmak, toka yapmak, seramikle bir şeyler yapmak belki. Mesela bu şekilde olabilir. Ama ya yaptığım işle işte insanlar dalga geçerse, ya benle alay ederlerse. Ay şuraya bakın, çok güzel birbirini tamamlamıyormuş, şu an fark ettim. Bu iki kart yan yana geldi ya, bakın şimdi. Burada bir rüzgar esiyor. Görüyor musunuz? Ve dikkat edin. Şurada da bir rüzgar esiyor. Bu taraftan esiyor hem de. Burada esen rüzgar burayı uçuruyor. Ay çok güzel. Böyle kartlar birbirini görsel olarak tamamladığında bayılıyorum. Şurada belli ki bu Mars. Buradan buraya da bakın yine bir renk geçişi var. Çok güzel. Şöyle yapalım. Devam edeyim. Sizi bu dönemde görüşlerinizin veya vizyonunuzun sınırlı olabileceğini fark etmeye yönelten kartal şifası etrafınızda girdap gibi dönüyor. Bakın girdap gibi dönüyor ve burada da bakın rüzgar sonsuzluk işaretini üretiyor, görüyor musunuz? Klasik tarotta da böyle büyücünün üzerinde bir sonsuzluk işareti vardır. Lemniska teorisi deriz hani buna. Oradaki aslında bize sonsuz potansiyeli de hatırlatır. Büyücünün sahip olduğu, simyacının sahip olduğu sonsuz o bir şeyleri gerçekleştirebilme kapasitesine. Ve ben şunu anlıyorum arkadaşlar buranın özetinden. Hani şu diyor ki şurası sınırlayıcı bir düşünce biçimi, bir kalıp. Sen bunu yaşamaya mahkum ve mecbur değilsin. Buradan gidebilirsin, buradan ayrılabilirsin diyor.
Umarsızlığınızın, gereksinimlerinizin veya egonuzun söz konusu durumdaki potansiyelinizi görmenizi engelliyor olabilme şansı var mı? Hani belki diyorsunuz ki işte hayat böyle, böyledir ya da işte birileri etkiliyor bu noktada ya da belki işte o gördüğünüz hikayeler, insanların söyledikleri şeyler, çevrenizdekilerin ve kısıtlanıyorsunuz aslında. Gerçek potansiyelinizi göremiyorsunuz. Eğer bu konuyla ilgili başkaları da söz konusuysa bu duruma herkesin perspektifinden bakmaya yöneltiliyorsunuz. Burada da atalar zaten söz konusu kişiler. Bir şeyin değişmesi gerektiğini hissediyorsanız doğru olanı nasıl yapabilirsiniz? Eğer niyetleriniz en yüksek hayrınıza değilse bunun sadece size engel olacağını bilin. Kartal şifası bunu değiştirmenize yardım edebilir. Kartal dost doğru Gökbaba'nın kalbinden sevgi ve şifa enerjisi getiriyor ve sizi her şeyi sevgiyle yapmaya davet ediyor. Şöyle yapalım. Şunu anlatıyor bana açıkçası açılım arkadaşlar. Hani kendimize bazen bizimle hiç alakası olmadığı halde, olayın özü belki gerçekten bize bağlanmadığı halde bazı hikayeler anlatırız ve bunları doğru kabul ederiz. Bir başkasının başına gelen şeyden kendimize çok kolay pay çıkarabiliriz. Bunların bizi kısıtlamasına, bizim hikayemiz olmasına izin vermemek gerekiyor. Diyor ki hani kendini özgürleştirebilirsin. Bu senin hayatın, senin seçimin, senin tercihlerin. Ve olumsuz bir şey yaşayacaksan bile bunu sen seçtiğin için yaşamalısın. Buna inandırıldığın için değil. Aklını, sağduyunu, mantığını kullanmalısın diyor. Yani Kılıç Kralı biraz o hani geçmişe gerçekten bıçak gibi bir kesik atmak. Kesip atmak yani. Düşüncelerimizi netleştirmek, zihnimizi, etrafımızı olumsuz durumlardan, kişilerden arındırmak. Oradaki kalıpları kırmak aslında ve bunun için de büyücü bize hem bilgimizin, hem yeteneğimizin, hem irademizin, hem donanımımızın olduğunu söyler. Haliyle aslında şöyle baktığımızda hem kartal, daha yüksek bir perspektiften bakmak, hem de büyücü. İkisi de aslında bilincimizin hani o yüksek seviyelerinde bir şeyleri dönüştürme kapasitemiz. Çünkü büyücü kartı aslında çok mitolojisine aslında derine gittiğinizde bize Hermes'e bağlıyor. Hermes, Merkür. Haliyle yani ben o şeyi aşabilirim. Ben kendi bilgime sahibim. Ben kendi aklımı, mantığımı kullanabilirim. Bir başkasının bana vereceği aklı da ihtiyacım yok. Yani belki gerçekten söylemeniz gereken şey budur başından beri. Eğer kendinizi mesela çok fazla maruz bırakıyorsanız yine başkalarının söylediği şeylere. Çünkü şöyle yapalım. O geçmişte olanlar geçmişin yükü. Senin ailenin, atalarının, soyunun yaşadığı o onların yükü. Senin hikayen değil aslında. Ve yine bunun yanında kendi hayatımızda kurduğumuz mesela artık anlamını yitiren gereksiz bağlar. Artık o bağlar her kimse neyse neresiyse. Artık bana hizmet etmiyorsa benim oradan yine kalkıp gitmemdir kupa sekizlisi. Ya dışarıdan bakıldığında çok bu bağlar güçlü, başarılı görünebilir başka insanlara. Ne bileyim başka kişiler hani şey diyebilirler. Neyini beğenmiyorsun, sen orada çok iyisin. Orası senin için çok iyi, çok güzel. Ya da işte şu kişiyle birliktesin. Ne kadar şanslısın, nasıl sen bunu görmüyorsun diyebilirler. Ama siz şunu söyleyebilirsiniz. İyi de ben artık mutlu değilim, burada tatmin olmuyorum, burası beni beslemiyor. Gayet çorak. Çünkü kupa sekizlisi bizim artık manevi olarak tatmin olamadığımızı, daha anlamlı, daha gerçekten güzel bir şey istediğimizi de anlatır. O yüzden her halükarda, hele ki buradaki kartalla da birlikte, hani kartal çünkü şunu söyler, yuvanı yüksek yerlere yap ki, hani standartlarını yani düşürme ki, bu yalnız kalman anlamına bile gelebilir bir süre için senin adına. Kendine en layık olan yere uçabil. Ama yalnız kalmaktan korkarsan, kargalarla gezersen, yani bir kartal
kargaların yanına ait değildir. Kargalar da tabii ki kendi içinde güzel hayvanlar. Tabii ki onların da sembolik olarak çok değerli anlamları var ama kastettiğim o değil burada. Herkesin kendi dengini bulması, ait olduğu yeri bulabilmesi, kendi değerini düşürmemesi ya da başkalaştırmaması. Bir karga için tabii ki kargalarla olmak güzeldir ama siz bir kartalsınız arkadaşlar. Kanatlarınızı açmak zorundasınız. Yani ne bileyim, yerde böyle güvercinlerle de yürüyemezsiniz. Hayır, yani güvercin değilsiniz. Kumru değilsiniz. Serçe değilsiniz. Siz kartalsınız. Yırtıcısınız. Ama kanatlarınızı çok uzun süre kapatmışsınız galiba. Kendinizi korumak adına. Çünkü evet, zirve risklidir. Ama kartalsan gereğini yerine getirmen gerekiyor. Haliyle siz ne yapacaksınız burada? Gerçekten çok kendinize, hayatınıza çok akıllıca bir yerden bakacaksınız. Diyeceksiniz ki ya bir dakika, bu benim hikayem. Geçmişin yükünü ben taşımak zorunda değilim. Bana iyi gelmeyen insanları etrafımda taşımak zorunda değilim. Bunlar bana yük oluyor. Ben özgür olabilirim ya. Ben kendi yolumu seçebilirim. Evet, kimseden onay almam gerekmiyor. Bunu fark etmeniz gerekiyor. Ve istediğiniz şey oturup dinlenmek mi? Çünkü saatlerce çalıştınız, geceler boyu uykusuz kaldınız, belki dirsek çürüttünüz. Bir şeyleri çalıştınız siz burada, bir şeyler yaptınız. Dinlenmek de hakkınız o halde. Kim size ne derse desin. Dinlenmek, gerektiğinde kestirip atmak, gerektiğinde insanlara ya müsait değilim bugün diyebilmek sizin en doğal hakkınız. Sürekli yalnız kalmamak için özellikle de. Birilerini dinlemek, birilerine tahammül etmek zorunda değilsiniz. Bunlar sizi kendi olmanız gereken yoldan alıkoyuyor çünkü. Ait olduğunuz yer değil yani. Nacizane sizin mesajınız bu. Burada 11 ve 4 numaralarını gördük. Belki bir önemi, bir anlamı olabilir sizler için. Açılımımız böyleydi. Atalarınızın yani size söylediği, biz evet çok çalıştık, çok çabaladık, çok didindik ama karşılığını pek de göremedik. Sen bizim gibi olma aslında. İşin özü biraz oraya geliyor. Açık konuşmak gerekirse. Dilerim ki kime ulaşması gerekiyorduysa almıştır üzerine düşen mesajı. Uymayanı tabii ki zorlamayın, bırakın yani uymadığı noktada. Ayrım yapabilin. Diğer desteği de isterseniz gidip dinleyebilirsiniz tabii ki. Eğer çekildiğinizi hissettiyseniz, düşündüyseniz. Evet arkadaşlar, böyle bir açılımdı. Dilerim ki keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım çünkü yaparken. Öyleyse kanaldaki diğer videolara bakmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Yorumlara kendi istek videolarınızı yazabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için açıklama kutusunda mail adresim yazıyor. Mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.